Profesör Doktor Ahmet Ağrakça 1950 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1973'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1975'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştı. İstanbul Bakırköy Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1977-78'de Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde, bugünkü Necmettin Erbakan Üniversitesi, SİER, İslam Tarihi Asistanı olarak görev yaptı. 1978'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde asistan oldu. 1983'te doktor, 1987'de yardımcı doçent, 1988'de doçent, 1996'da profesör unvanlarını aldı. 1999'da 28 Şubat sürecinde başörtüsü eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından görevine son verildi. Danıştay, bu cezayı 2007'de haksız buldu. Bu süreçte Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi'nde çeşitli akademik görevler üstlendi. Avrupa İslam Üniversitesi'nin kurucu başkanlığını ve uzaktan öğretim birim başkanlığını yaptı. Başörtüsü mağduru öğrencilerin eğitimine destek verdi. 10 yıl sonra İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine döndü. 2013'te Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı, 2014'te ise üniversitenin rektörü oldu. 2019'da yaş haddinden emekli oldu. 27 kitabı bulunan Ağrakça'nın birçok çeviri eseri, 100'den fazla akademik makalesi, 50'ye yakın bildirisi ve ansiklopedi maddeleri vardır. Şamil İslam Ansiklopedisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Halen kurucusu olduğu Akdem İstanbul Eğitim Kurumlarında eğitim danışmanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Özkızılcık, Berlin Humboldt Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler lisans derecesine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Özkızılcık, 2017'den 2019 yılına kadar Ankara'daki Orta Doğu Vakfı'nda araştırma asistanı olarak çalışmıştır. 2019'dan 2021 yılına kadar ise Ankara'daki Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Güvenlik Çalışmaları Biriminde analist olarak görev almış ve özellikle Suriye'ye yönelik askeri ve güvenlik gelişmeleri, devlet dışı silahlı gruplar ve terörle mücadele konularına odaklanmıştır. 2022'den bu yana Özkızılcık, Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Türkiye'nin Suriye Araştırma Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından itibaren Suriye İç Savaşı ile ilgili Türkçe bir haber ve uzmanlık portalı olan Suriye Gündemi'nin genel yayın yönetmenliğini sürdürmektedir. Ömer Özkızılcık, Atlantik Konseyi'nin Orta Doğu programları kapsamındaki Suriye projesinde konuk araştırmacı olarak görev almaktadır. Eski Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Ruşen Çetinkaya, göç yönetimi ve insani krizler alanında 14 yılı aşkın deneyime sahip bir insani yardım profesyonelidir. Kariyerine Türk Kızılay'ında göç operasyonları müdürü olarak devam eden Çetinkaya, Suriye başta olmak üzere Kosova, Somali ve Türkiye'de çeşitli insani yardım ve kalkınma projelerini yürütmüştür. Akademik olarak geniş bir yelpazeye yayılan birikimiyle öne çıkan Çetinkaya, fizik, uluslararası ilişkiler lisans programları, sosyal hizmetler ve adalet ön lisans derecelerinin yanı sıra yetişkin eğitimi alanlarında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Londra Ulster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Veri Analitiği yüksek lisans programını tamamlamıştır. Çetinkaya bugüne kadar 60'tan fazla proje kapsamında sosyoekonomik güçlendirme, sosyal uyum, psikososyal destek,
düzensiz göç hareketliliği, acil durum operasyonları, sınır ötesi insani yardım operasyonları gibi çok boyutlu alanlarda çalışmıştır. Sürdürülebilir insani yardım anlayışı çerçevesinde kırılgan topluluklara yönelik hak temelli ve toplum temelli programların geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. It's a clip from an actual class in Israel. Listen to what the kids say, but more so, look at the expressions and the reactions of the adults in this video. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פגישות זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו שלום לחרדים? מה הוא עושים? הוא לא הולך לחרדים. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, חלק חרדים. כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמחווה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. התחלתי את כל הסיפור שלו. תודה רבה, תודה רבה, תמשיכו להצליח. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وين شبشب؟ ما عندك شبشب؟ كلكم عندكم شباشب؟ أنا ما عندي. أنا ما عندي. ايش حلوة؟
مين اللي استشهد؟ أبوي. ومين كمان؟ مين كمان؟ محمد هو رجال الشباب. زعلانة؟ كثير. انت اختها؟ شو اسمك؟ علاء. بس انت بعدك شطورة وبعدك حلوة ابتسامتك. ليه؟ لانهم شهداء صح؟ مع الانبياء والصديقين ان شاء الله. الله يرحمهم. هذا طفل مقطع شبه حسبي الله ونعم الوكيل بس على الدول العربية بس مش أكثر. انتوا تفرجوا احنا الحمد لله رب العالمين على الجنة، لكن انتوا على جهنم، وعهد الله على جهنم بإذن الله. ورسالتي لكل العالم اللي شايفنا واحنا بنتقطع، حسبي الله ونعم الوكيل. مش على اليهود، عليكم انتوا اللي ساكتين. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم انتوا بس، أكثر من هيك ما بقدر. Now let me talk to you for a moment about Gulf state leaders. I've met with most of them. I've met with MBZ in the Emirates. I've met with MBS in Saudi Arabia, the Crown Prince. And I can tell you something astonishing. These leaders are more pro-Israel than a lot of Jews. When I met with the Crown Prince of Saudi Arabia, I said to him, what do you think of Jews and what do you think of Christians? I like them both. Tell me why. Because my mother was one. I said, what are you talking about? My father's house director, he said, who raised me, was an Ethiopian Jew evangelical. Now I can tell you this, in 2.5 hours, the stuff that I heard from the Crown Prince was so astonishing towards Israel, absolutely would blow your mind if you know what this man is thinking. I said, what can the Palestinians do? He said, oh, it's simple. They need to copy Israel. That's all. Arkadaşlar şu an Malta açıklarındayız. Vicdan gemisindeyiz. Birkaç dakika önce dronlarla gemimize saldırdılar ve geminin üst tarafı parçalandı. Ön tarafı parçalandı. Şu an Malta adasına 14 mil noktada açıkta bekliyoruz. Ve gemiye ateşli şeylerle, bombalarla saldırdılar. Buradan özellikle İsrail'e sesleniyorum. Ne yapmaya çalışıyorsan çalış, asla ve asla başarılı olamayacaksın. Uluslararası vicdan, bütün insanlık ayağa kalkmış durumda. Burada daha Akdeniz'e girmeden vicdan gemisine saldırıda bulundunuz. Tam 14 mil noktadayız. 2 tane drone atışıyla geminin önünde delik oluştu. Again, this is very urgent after the ship Conscience was bombed last night by drones. Before it could even start its way to Gaza, this morning the crew was asked to abandon the Conscience and by that not just give up on the boat but also on the mission to get humanitarian aid to Gaza and break the illegal siege. They have declined and demanded that they can enter Maltese territorial waters in order to temporarily get the ship into Malta and then to come on land. But Malta, it's preventing this from happening. This means that now that the night is coming, the crew of Conscience is again in extreme danger of being attacked. We need to call all of our emergency numbers from the embassies. We need to be as loud as possible. We need to ask for these 2 things. Provide a safe and unhindered passage for the Conscience, either in or out of Maltese territorial waters. And number 2 is guarantee a safe and unhindered passage for the Freedom Flotilla delegations in Malta to be able to access the Conscience and provide all the assistance that the humanitarian mission needs right now. Those against? Is there a UN charter for Israel that is different from the charter you all have? Tell us.
Is there an international law for them, an international law for us? Do they have the right to kill? And the only right we have is to die. What the hell does Israel need to do more for this council to act under Chapter 7? What more can they do for this council to act under Chapter 7? Or will this council be the last place on earth that cannot recognize a threat to peace when they see it? When it is so glaring, so undeniable? You are witnessing the attempt to annihilate a nation, destroy a nation. It is not even hidden, it is in plain sight. And yet the very tools designed to respond to these situations are not being used. So which one is it? Are Palestinian lives not worth saving? Or does Israel have a license to kill? بوجهها لكل دول العالم. أنا ما نشدهم مش إنهم يقفوا معنا، لا. إحنا بنطالب رب العالمين هو اللي ينتقم إلنا وينتقم لأطفالنا وللي بنحبهم لكل ما فرقونا. بوجه رسالة لإسرائيل ونتنياهو إنه أنت يا نتن بدك تستضعفنا في بيوتنا، إحنا بدناش بيوتنا، إحنا بدنا الآخرة، بدنا الآخرة. هذه رسالتي إلك بوجهها. خذ الأرض وخذ البيت وخذ الدار، لكن رب العالمين يوم القيامة بنجتمع هناك وبناخذ حقنا منك، بدناش إياه في الدنيا، خذوا الأرض كلها وخذ الدار، لكن والله صابرين والحمد لله رب العالمين. لو أخذت روحي وروح جوزي أنا قلت وأكرر أننا إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير. نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا. ودماؤنا وأرواحنا leyset أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات. İsrail öldürmeye başlıyor. Sonra işte Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. Aman işte diğer ülkelere, taraflara söyleyin savaşa girmesinler. Tamam. Hadi girelim, yaygınlaşmasın. İsrail, İran'ın büyükelçiliğini Şam'da vuruyor. Ondan sonra Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. İlgili taraflara gidiyor Amerikalılar. Aman müdahale edin, işte müdahale olmasın. Şimdi yine aynı şekilde İsrail Hamas'ın liderini şehit ediyor. Aynı şekilde geliyorlar, aman müdahale. Arkadaşlar bu artık sürdürülebilir bir patern değil. Yani biz bu oyunda oynamıyoruz artık. Yani İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması, hafifletmeye çalışması kabul edilebilir bir patern olmaktan çıkmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Bunun altını çiziyorum. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor, bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı? Orta Doğu için Siyonist plan. Tarih 1982. Yazarı Oded Yinan, bir İsrail kamu görevlisi. Diyor ki 82 yılındaki Siyonist planda Irak etnik ve mezhepsel olarak bölünecek, kuzeyde bir Kürt devleti, ortada bir Sünni, güneyde bir Şii devleti. Lübnan 5 bölgeye bölünecek, bir Maruni Hristiyan bölgesi, bir Müslüman bölgesi, bir Dürzi bölgesi, bir Şii bölgesi ve Haddad'ın milisleri aracılığıyla İsrail'in denetimi altında olacak bölge. Sıra Suriye'nin etnik ve mezhepsel olarak bölünmesine gelecek. Kıyıda bir Alevi devleti, Halep'te bir Sünni devleti, Şam'da ayrı bir Sünni devleti, Golan, Horan ve Kuzey Ürdün'de de bir Dürzi devleti. İsrail'in güvenliği için Suriye'nin parçalanması zorunludur. Bugün
bu raporun büyük bir bölümü gerçekleşmiştir. İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Bilal-i Habeşi'nin, İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz. Well, I have great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? And I happen to like him, and he likes me, and I know the press will get very angry. He likes Erdogan. Turkey claims it will stabilize the situation in Syria. We've never had a problem, and we've gone through a lot, and we've never had a problem. We've always got, as you remember, we got our minister back from Turkey. You remember that? And this was a big deal at the time, and we got him back. And I told the Prime Minister, I said, just, Bibi, if you have a problem with Turkey, I really think I'm going to be able to work it out. You know, I have a very, very good relationship with Turkey and with their leader. I said it. I said, congratulations. You've done what nobody's been able to do in 2,000 years. You've taken over Syria with different names, but same thing. I said, you've taken it over. He's taken it over through surrogates. He goes, no, it was not me. I said, it was you. But that's okay. You don't have to say, well, sort of maybe was me. Okay. But what he did, he's a tough guy and he's very smart. And he did something that nobody was able to do. You know, you got to hand it to him. Any problem that you have with Turkey, I think I can solve. I mean, as long as you're reasonable. You have to be reasonable. We have to be reasonable. Thank you very much, everybody. Appreciate it. The situation in Syria. We've had neighborly relations with Turkey that have deteriorated, and we don't want to see Syria being used by anyone, including Turkey, as a base for attack on Israel. Turkey is a country that has a great relationship with the United States. The president has a relationship with the leader of Turkey. We discussed how we can avoid this conflict in a variety of ways, and I think we can't have a better interlocutor than the President of the United States for this purpose. And of course we also discussed Iran. Buyurun Necat Bey. Teşekkür ederim Emre Bey. Hayırlı akşamlar. Ben Necat Özden, Aslan Başkan Vekili. Bu akşam sizlerle Filistin ve Suriye krizini konuşacağız. Panelimiz 2,5 saat olarak planlandı. 3 önemli konuğumuz bulunmakta. Sırayla Sayın Profesör Doktor Ahmet Ağarakça, Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Sayın Ömer Özkızılcık, Türk Kızılay'ından Göç Operasyon Müdürü Sayın Ruşen Çetikkaya ile birlikte olacağız inşallah. 3 konuğumuza katılımlarından ötürü kurumumuz adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Yayının hazırlanmasında emeği geçen Emre Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Zoom'dan toplantımıza iştirak eden, YouTube üzerinden canlı olarak bizleri izleyen değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz diyor ve saygılarımı sunuyorum. Lütfen yayın bitene kadar bizde kalınız. Malumları olduğu üzere Filistin meselesi 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı harekatıyla dünya gündeminin en önemli başlığına dönüşse de geçmişi 1917 Balfour Deklarasyonu'na kadar götürülebilir. 1917 öncesinde siyasi, diplomatik, basın yayın ve ekonomik girişimlere sahne olsa da işgal, soykırım, sürgün bu tarihten sonra başlamıştır. 1948'de Siyonist devletin kurulmasıyla birlikte
Filistin işgal ve soykırım ile anılan bir coğrafya haline gelmiştir. Bu tarihten itibaren dünya Yahudi barbarlığını izlemiştir. Şunu ifade etmeliyiz ki Siyonizm sadece bizi ve yakın coğrafyamızı tehdit etmiyor. Siyonizm tüm insanlığı tehdit eden bir canavardır. Maalesef ki ne İslam ülkeleri ne de Birleşmiş Milletler rejimi Filistin krizine kalıcı bir çözüm üretememektedir. Şahsen Şarkul Evsat olarak tabir etmeyi düşündüğüm ve de istediğim Orta Doğu'da öz be öz İslam yurtlarında Siyonistler tarafından uygulanan düğüm stratejisiyle etrafındaki ülkelerin yönetimlerini Batı'nın desteğiyle kendisine karşı konamaz hale getirmiştir. Filistin meselesinin günümüze kadar çözümlenememesinin ardında yatan en önemli etken ise İslam dünyasının kukla idareciler elinde dağınık olması, kendi içinde bir medeniyet içi ittifakı oluşturamamasıdır. Tarihi vetirede Kudüs hep güçlünün olmuştur. Şu bir hakikattir ki Kudüs'e sahip olmak istiyorsak madden ve maden güçlü olmak zorundadır Müslümanlar. Öte yandan 2010 yılından önce Tunus'ta, arkasından Mısır, Suriye ve diğer bazı ülkelerde ortaya çıkan siyasi reform talepleri kitlesel hareketlerle ciddi sonuçlar doğurmuştur. Arap Baharı, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen başta olmak üzere işsizlik, siyasi yozlaşma, baskıcı yönetim, yolsuzluklar ve ağır ekonomik şartlar nedeniyle olaylar meydana gelmiş ve bu olayların faturası çok ağır olmuştur. Önce Tunus'ta patlak veren gösteriler bir tür domino etkisi göstererek diğer Arap ülkelerine sıçramıştır. Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de iktidarların değişmesine yol açan gösteri ve protestolar Cezayir, Ürdün, Fas, Bahreyn ve diğer ülkelerde bastırılmıştır. Suriye'deki gösteriler ve halk ayaklanması iktidarın silahlı güçlerince kanlı bir şekilde bastırılmış olsa da 8 Aralık 2024 tarihinde devrimci muhalif unsurlar Türkiye'nin de desteğiyle yönetimi ele geçirip 61 yıllık Baas rejimine son vermiştir. Devlet otoritesinin tesisi ve ülkenin yeniden ayağa kalkması için çabalar devam etmektedir. İnanıyoruz ki Suriye devrimi Şarkul Efsat, Orta Doğu ülkelerine ilham kaynağı olacaktır. Suriye'nin bir ve bütün olarak Türkiye'nin desteğiyle kısa sürede istikrara kavuşacağına olan inancımız ise tamdır Allah'ın izniyle. Bu akşam çok önemli konuklarla çok önemli konuları inşallah görüşeceğiz. Bu vesileyle konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle Sayın Profesör Doktor Ahmet Ağarakçı hocamız yayına katılana kadar Suriye konusuyla ilgili olarak Ömer Özkızılcık Beyefendi ile devam etmek istiyorum. Ömer Bey, Suriye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şubat ayında biliyorsunuz Türkiye'ye gelmişlerdi. Sayın Ahmet El-Şaran'ın Ankara ziyaretinde gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse konuk Cumhurbaşkanı Türkiye-Suriye askeri ve stratejik işbirliğine kuvvetli vurgu yaptılar. Askeri ve stratejik işbirliğinin kapsamı ne olabilir? İkinci bir sorum ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığı Siyonist rejimin saldırıları durdurabilir mi? Türkiye'nin Suriye'deki varlığı Siyonist rejim saldırılarını durdurabilir mi? Üçüncü sorum ise katil Netanyahu'nun dediği gibi Suriye'de Siyonist rejimle Türkiye çatışabilir mi? Böyle bir çatışmada ABD'nin tavrı ne olur? Diğeri ise Dürzi ayaklanmaları ne anlama geliyor? Siyonist rejimin bölgedeki yeni müttefiki Dürzüler mi olacak acaba? Buyurun efendim, söz sizde. Evet, öncelikle teşekkür ederim böyle güzel bir yayın yaptığınız için ve beni davet ettiğiniz için.
Sorularınıza cevaplayacak olursak ilk önce askeri işbirliği imkanından başlayalım. Siz ilk önce o soruyu sormuştunuz. Şimdi burada öncelikle bir durum analizi yapmamız lazım. Yani Suriye'nin ne tür bir askeri kapasitesi var, ne tür bir askeri ihtiyacı var. Şimdi şöyle, dünyadaki birçok devletin, büyük çoğunluğu, özellikle daha orta ve üst düzey ölçekli devletlerin kendi egemenliklerini tek başına koruma gibi kabiliyetleri var. Suriye'de böyle bir kabiliyet yok. Yani an itibariyle Suriye'de oluşan yeni devlet yapısı kendi egemenliğini koruyabilecek bir kapasiteye, bir güce, bir stratejik silah sistemlerine sahip değil. İkinci mesele de şu, Suriye'de yeni oluşan orduya baktığımızda bu ordu aslında eski muhalif unsurların bir araya gelip birleşmesi sonucunda oluşan bir ordu. Yani merkezi komuta hiyerarşisinin hala oluşum aşamasında olduğu, tek tipleşmede konusunda ciddi sorunların olduğu ve her farklı birliğin birbirinden ayrıştığını görüyoruz ki bu da normal. Çünkü bu her birlik bir öncesinde başka bir askeri gruptu, devrimci bir gruptu. Şimdi bunların hepsine ilaveten bir de şöyle bir sorunu var Suriye'nin. Suriye Arap ordusu Esed rejimi döneminde aslında bir Arap Sovyet ordusuydu. Yani tüm Arap orduları içerisinde hatta Sovyetlerin belki de en başarılı olduğu alanlardan birisi Suriye Arap ordusuydu. Tamamen kendi doktrinlerini, kendi silah sistemlerini, kendi savaş stratejilerini Suriye'ye Araplaşmış versiyonundan ihraç etmişlerdi zamanında. Ve bu aslında şöyle bir sıkıntı oluşturuyordu jeopolitik olarak baktığımızda. Türkiye'den Suudi Arabistan'a doğru bir düz hat çektiğinizde Suriye arada farklı bir silah sistemi kullanan, farklı bir doktrini kullanan bir devlet ve ordu idi. Yani Türkiye ile Ürdün ve Suudi Arabistan arasında belli silah sistemlerde bir uyum söz konusu olsa da Suriye'de böyle bir durum yoktu. Şimdi bu Sovyet stili, Sovyet doktrinindeki ordunun zaten başarısı, kabiliyeti de ciddi manada sorgulanan bir durumdaydı. Şimdi yeni kurulan ordu da biz şunu görüyoruz, bu devrim süreci içerisinde yetişen bir kadro var. Bu kadronun da bence üç ayırmamız gerekiyor. Bir, eskiden rejim ordusundan ayrılıp Suriye devrimci grupları içerisinde yer alan eski rejim subayları, komutanları, generalleri. İkinci kategoride olanlar devrim sürecinde kendi mahallelerinde, kendi bölgelerinde öne çıkıp bir devrimci lider olarak ön plana çıkanlar. Ve üçüncü ki bence bu en önemli gruplardan bir tanesi son yıllarda özellikle 2019-20 yılında itibaren Türkiye'nin doğrudan ve bazı aşamalarda dolaylı olarak eğittiği kurmay kadro. Şimdi bu üç yapının bir araya geldiğini görüyoruz. Bir de silah sistemlerine bakalım. Silah sistemlerine baktığımızda çok net bir Sovyet-Rus ağırlığı vardı Suriye'de. Ama İsrail'in düzenlemiş olduğu yaklaşık 700'e yakın hava saldırısı sebebiyle Suriye ordusunun bu silah sistemlerinde ciddi bir kayıp yaşandı. Yani tanklardan tutun, hava araçlarına, radar sistemlerine, hava savunma sistemlerine birçok farklı silah sistemi imha edilmiş durumda. Şimdi bu normalinde çok büyük bir sıkıntı. Hani kendi egemenliğini koruyamayacak bir hale geldi Suriye. Ama aynı zamanda da ki benim gördüğüm pencerede bu bir fırsat. Nedir o fırsat? Normalinde her devlet elindeki mevcut olanı devam ettirip kullanmak isteyecektir. Ve bu yüzden dolayı bir Sovyet doktrininden Türkiye'nin oluşturduğu doktrin geçişte ciddi engeller olacaktır. Ama İsrail'in bu hava saldırıları imha etmesi böyle bir fırsatı da biz beraberine getirdi. Nedir o fırsat? Yeni kurulacak Suriye ordusunun tamamen Türk ordusunun doktrininden eşgüdüm halinde olması. Yani bu da bir şeyi hatırlatır. Mesela şimdi Suriye'deki yeni orduya baktığımızda bu ordunun zaten büyük çoğunluğu eski Suriye Milli Ordusu'ndan oluşuyor. Yani yaklaşık %70'i eski Suriye Milli Ordusu bileşenlerinde. Ve bunlar zaten Türk ordusundan beraber savaşmış, Türk ordusundan beraber angajman içerisinde olmuş ve Türkiye tarafından doğrudan veya dolaylı olarak eğitilen kişilerdi. Devam bakıyoruz, diğer %30 eski Heyet Tahrir Şam unsurlarına bakıyoruz. Orada da bir askeri akademi vardı. Askeri akademi İdlib bölgesinde kurulmuştu ve buradan bir kurmay kadro eğitilmişti. O askeri akademinin biz eğitim müfredatına baktığımızda çok net bir şekilde Türkiye'den bazı kitapların tercüme edilmesi, bazı doktrinlerin Türkiye'den alıp Arapça tercüme edildiğini görüyoruz. Yani burada zaten bir hazırlık yapılmıştı. Şimdi bunun tamamlanması gerekiyor.
Türkiye'den Suriye'ye yönelik benim gördüğüm en önemli mesele, ki tüm meseleler arasında, ekonomi meseleler arasında benim gördüğüm en önemli mesele bu. Yeni Suriye ordusunun doktrininin, silah sistemlerinin, eğitimin ve iç yapılanmasının tamamen Türkiye tarafından belirlenmesi ve Türkiye ile eşgüdüm halinde olması. Eğer bu sağlanabilirse bu orta ve uzun vadede Türkiye ile Suriye arasında askeri alandaki işbirliği imkanlarının bir hayli artıracaktır. Ve iki ordu arasındaki eşgüdüm, işbirliği, koordinasyon seviyesi çok yüksek olacaktır. Yarın öbür gün farklı bir durum olduğunda, en basitten bir askeri tatbikat olduğunda veya bir askeri gerilim olduğunda iki ordu birbirinden çok hızlı bir şekilde entegre halinde hareket etme imkanına erişecektir. Diğer mesele de silah sistemleri. Şimdi Suriye'de silah sistemleri yok. Bu silah sistemlerini yerini doldurması gerekiyor. Evet, şu an için bir finansal olarak bir kapasitesi yok ama hibeler yoluyla, orta vadede Suriye'nin belli bütçeye erişip kendisi silah alımları yapması vesilesiyle Suriye'deki yeni ordunun silah sistemlerinin de Türkiye'nin bir hegemonyasının olmasını bekleyebiliriz. Bunun iki sebebi var. Bir, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye silah satma konusunda çekinceli olacaklardır. İki, Türkiye'nin üretmiş olduğu silah sistemlerinin hem kapasite hem kalite hem de fiyat performans açısından çok daha elverişli olduğunu görüyoruz. Ve bazı silah sistemlerini zaten Suriye tarafı görmüş. Yani belki kullanmadı ama Türk askerinin Suriye'deki varlığı sebebiyle bunları gördüler. Bu yüzden dolayı da aşinalar ve daha kolay o sistemleri kullanabilirler. Şimdi bu bağlamda Türkiye ile Suriye arasındaki bir askeri işbirliği alanı bu. Diğer askeri işbirliği alanı ise dediğim üzere Suriye kendi egemenliğini koruyabilecek devlet değil. Şimdi radar sistemleri yok, hava savunma sistemleri yok, hava araçları kalmamış, kendi hava sahasını kontrol edebilecek bir konumda değil. Türkiye'nin Suriye'ye yerleşip bu alanda Suriye'nin eksikliğini kapatması. Yani Türkiye'nin ve bu bence Orta Doğu için çok önemli bir jeopolitik değişim, ki benim nazarımda İsrail'in bu kadar kaygılanmasının sebebi de bu. Türkiye artık Orta Doğu'da bir güvenlik garantörü, bir güvenlik ihraç eden bir ülke konumuna gelmiş olacak. Evet, biz bunu zaten Katar'da yapmıştık, Somali'de, Libya'da yapmıştık ama Suriye üzerinden yapmanın farklı bir anlamı var. Çünkü Katar küçük bir ülkeydi, Suriye Arap dünyasının merkezinde olan bir ülkeydi her zaman. Ve tarihsel süreçlere baktığımızda normal Mısır ve Suriye orduları her zaman ön plana çıkıyordu, özellikle Sovyet döneminde. Eğer Türkiye burada bir güvenlik garantörü ve güvenlik ihraç eden bir ülke konumuna gelirse, İlk defa Arap devletleri için Rusya, Amerika ve son dönemde Çin harici bir alternatif oluşmuş olacak. Çünkü Arap devletlerinin, özellikle Körfez ülkelerinin çok ciddi bir güvenlik ikilemi var, güvenlik sorunları var ve güvenlik satın almak zorundalar. Kendilerini korumak adına ve bunu bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yapıyorlardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Pasifik'e doğru yönelmesi, Çin'e doğru yönelme arzusu içerisinde olması, buradaki Arap devletler için Türkiye'nin ilerleyen süreçte bir alternatif olarak öne çıkmasının kapısını aralayabilir. Suriye'de bunun ilk örnekliğini teşkil edebilir. Bir de üçüncü bir alan var. O daha akut, daha acil bir alan. Nedir o? Şimdi bildiğiniz üzere, malumuz olduğunuz üzere Suriye'deki DAEŞ militanları hala mevcudiyetini sürdürüyor. Ve DAEŞ'in etkin olduğu alana baktığımızda bir hücre yapıları ortaya çıkıyor. Bunlarla özellikle şehir içerisinde yapılanmış yapılar. Bununla Suriye tarafı nasıl mücadele edeceğini biliyor ve bu konuda zaten İdlib'de de çok büyük bir başarı elde etmişlerdi. Şu an, hatta geçtiğimiz günlerde de Halep'te bir Suriyeli DAEŞ hücresini de etkisiz hale getirdiler. Ama asıl sorun çöl bölgesi. Şimdi Suriye'de ciddi bir çöl bölgesi var ve bu çöl bölgesindeki DAEŞ hücrelerine ve yapılanmasına yönelik güvenlik operasyonunu icra etmede en önemli mesela hava üstünlüğü ve hava istihbaratının sağlanması. Şu an Suriye'de böyle bir kapasite yok. Bölgeyi havadan tarayıp gözlemleme kabiliyetinde keşif yapma faaliyeti yapma kapasitesine sahip değiller. Buna sahip olmadıkları için şu anda çölde DAEŞ'e karşı bir güvenlik operasyonu yürütülmüyor. Ki yürütseler bu bir yani çok büyük zayiatla sonuçlanacak bir askeri operasyon olur. Burada Türkiye'nin özellikle T-4 hava üssüne yerleşip
DAEŞ'e karşı belli hava istihbaratı sağlaması, hava üstünlüğünde yardımcı olması ve hava desteği sağlamasını bekleyebiliriz. Bu da Suriye'nin akut bir, üçüncü bir ihtiyacı. Yani özetle stratejik, jeopolitik ve bir akut güvenlik ihtiyacı var. Bu konuda Türkiye ile Suriye arasında ciddi bir işbirliği imkanı var. Ve bu da bir şeyin altını çizelim. Peki Suriye tarafı Türkiye'den çalışmak istemediğini varsayalım. Hayali olarak. Yani böyle bir arzuları yok. Türkiye harici başka bir aktörle çalışmak istiyorlar. Suriye'nin ordusunu eğitebilecek, doktrin ihraç edebilecek, silah sistemleri verebilecek, DAEŞ'e karşı yardım edebilecek. Yok. Suriye'nin başka bir alternatifi yok Türkiye'de. Yani bunu teorik anlamda yapabilecek devletleri sayayım. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika bunu yapmayacak. Rusya'dan zaten malum bir geçmişleri var, bunu yapamazlar. İsrail bunu teorik anlamda yapabilir ama zaten İsrail'le durumları ortada. Türkiye'den başka çalışabilecekleri bir devlet de yok. Yani bu Türkiye'yi alternatifsiz kılıyor. Bizim evet iyi ilişkilerimiz var ama iyi ilişkiler olmasaydı da Suriye tarafı Türkiye bu konuda muhtaç olduğunu altını çizmek istiyorum. Gelelim diğer meseleye. Türkiye İsrail'i durdurabilir mi sordunuz. Net cevabı vereyim, ondan sonra izah edeyim. Evet, durdurabilir. İzahata geleyim. Şimdi şöyle bir şey var. İsrail'in şu an Suriye'de yaptığı meseleyi doğru anlamamız lazım. Ne o? İsrail Suriye'deki yeni dönemden ciddi anlamda kaygılı ve kaygılı olduğu için bölgeye müdahale ederek istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde bombardıman gerçekleştirme özgürlüğüne sahip şu an Suriye'de. Yani Suriye hava sahasını hiç kimse korumadığı için İsrail istediği zaman, istediği yere, istediği şekilde bombalayabiliyor. Türkiye'nin sahaya girmesiyle bu özgürlük alanı ortadan kalkmış olacak. Ve bu özgürlük alanının ortadan kalkması asıl İsrail'i kaygılandıran mesele o. Yani İsrail'in kaygısı Türkiye'den karşı karşıya gelip doğrudan bir çatışmaya girmekten ziyade Türkiye'nin Suriye'de varlık göstermesinin İsrail'in havadaki özgürlüğünü kısıtlaması ve sınırlandırması olacaktır. Ki İsrail Türkiye'ye de şöyle bir teklif yaptığını biz biliyoruz. Rusya ile İsrail arasında olan angajmanın benzeri Türkiye ile İsrail arasında olsun. Neydi o? İsrail Rusya'ya diyordu ki ben hava sahasına geliyorum. Ruslar hava savunma sistemlerini kapatıyorlardı. İsrail istediği şekilde bombalıyordu, çıkıyordu. Türkiye tabii bu teklifi reddetti. Türkiye hayır, Suriye'de istediğin zaman, istediğin şekilde, istediğin yeri bombalayamazsın konumunda olduğu için zaten Türkiye ile İsrail arasında bir gerginlik yaşandı ve İsrail ön alıcı bir iki hava saldırısı düzenleyerek Türkiye'nin konuşlanması planlandığı hava üslerine yönelik bombardıman gerçekleşti. Akabinde Amerika'ya gidip Trump'tan destek elde etmeye çalıştı. Ancak bu Trump'tan desteğini İsrail beklediği şekilde alamadı ki Trump ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bu tutumuna destekleyen bir pozisyonları yok. Bunu da altını çizmemiz lazım. Yani İsrail'in bugüne kadar Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hiçbir bahane, meşrulaştırılma söylemi yok. Yani Suriye tarafından hiçbir saldırı gelmemişken, Suriye tarafı İran'ı Suriye'den çıkartmışken ve İsrail'le de bir güvenlik mekanizmasının kurulabileceği, 74 anlaşmasına sadık kalacaklarını ifade etmişken, İsrail'in böyle bir saldırgan tutum içerisinde olması Amerikan nezdinde de kabul görmüş bir şey değil ki Trump nazarından baktığımızda Trump'ın Suriye bakışı çok net. Trump için Suriye Türkiye'nin dosyası, Erdoğan'ın dosyası ve Trump Suriye'de Erdoğan'la çalışmak istiyor. Onun yani tabiri caizse büyük abisiyle işleri halletmek istiyor. Diğerlerinden uğraşmak istemiyor. Peki çatışma olabilir mi? Şimdi eğer Türkiye ile İsrail arasında bir güvenlik mekanizması kurulmaz ve Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma önleme mekanizması kurulmazsa Türkiye'nin Suriye'ye yerleştikten sonra ki şu an değil yani yerleştikten kastım T4 bölgesine hava üstüne yerleşmeniz, savaş uçaklarının konuşlandırılması, SİHA'ların konuşlandırılması. Eğer bu olursa ve bizim bir güvenlik mekanizması olmadığı takdirde İsrail'e karşı karşıya gelme olasılığımız çok yüksek. Ancak bunu belli ki iki taraf da farkında ve iki taraf da bunun farkında olduğu için şu an itibaren Azerbaycan arabuluculuğundan görüşmeler yapıldı ve basına yansıyan bilgilere göre Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmayı önlemek için 24 saat açık olan bir telefon hattı oluşturuldu. Buradaki amaç iki taraf arasında istenmeyen bir kazanın olmasını engellemek
bir irtibat hattının olmasını sağlamak. Peki bu fiiliyatta ne demek oluyor? Fiiliyatta şu demek oluyor. Türkiye bölgeye yerleştiği takdirde İsrail bölgeye Türkiye'den izinsiz girip istediği şekilde, istediği yeri, istediği zaman bombalayamayacak. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bunun altını bir şey de altını çizeyim. Suriye tarafı ile İsrail arasında da Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan arabuluculuğunda 2 ayı müzakere süreci de devam ediyor. O konuda da ilerleme şu ana kadar elde edilemediyse de görüşmenin devam ettiğini belirtmekte fayda var. Peki eğer Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelirse Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu ne olur? Bu nasıl karşı karşıya geldiğine bağlı olarak çok değişebilir. Evet, elbette Amerika'nın İsrail'in desteklemesini bekleyebiliriz. Ama eğer farklı bir karşı karşıya gelme durumu olur, çok net İsrail saldırgan bir tutum olursa Amerika'nın buradaki tutumu da farklı olur. Çünkü Amerika için böyle bir şey de kabul edileceği bir şey değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelmesini de istemiyor. Onun da altını çizmemiz lazım. Ki bu bağlamda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da farklı alanlarda da işbirliğinin olduğu, NATO bağlamında da müttefikliğin olduğunu hatırlatmakta fayda var. İzninizle dövizler meselesine geleyim. Şimdi dövizler meselesi Türk kamuoyunda çok fazla dikkat çekti. Dövizler üzerinde işte İsrail'in yeni ayapiyonları mı vesaire gibi farklı yaklaşımlar yapıldı. Şimdi biz ünvan olarak bu son dövizlerle ilgili yaşanan gerilim, İsrail'in Suriye'de bombardımanı tam öncesinde bir rapor yayınladık. Hatta İsrail uçakları Şam'ın üzerinde uçarken biz devrim sonrası Düzler ve İsrail başlıklı raporumuz tam o gün yayınlandı. İyi bir tevafuk olmuştu. Bu raporda da ele aldığımız üzere çok detaylı bir şekilde anlattım. Yani orada hem sosyolojik hem dini hem de askeri yapıları ele aldık. Ve şu çok net. Düzi askeri yapılar arasındaki tüm askeri yapılar Şam'la beraber çalışıyor. Bunun tek bir istisnası var. O da Süveyda Askeri Meclisi. Yeni kurulan bir yapılanma. Bu yapılanma eski düzi rejim generalleri tarafından yönetiliyor. Ve bu yapılanma doğudan İsrail kurdu zaten. Yani bu yapılanmanın finansmanını, silah lojistik desteğini İsrail sağlıyor. Ama küçük bir yapılanma. İkinci İsrail'le beraber çalışan bir alan var. O da nedir? O da konuda da ciddi bir medya manipülasyonu var. Şimdi Suriye'deki Düzüle'nin 3 tane dini liderleri var. Bunlara Şeyhülakıl deniliyor. İsrail'de bir tane Şeyhülakıl var. Lübnan'da 2 tane Şeyhülakıl var. Ve Suriye'deki 3 Şeyhülakıl'dan Şeyh Hikmet el-Haceri var. Ve Şeyh Hikmet Haceri özellikle İsrail bağlantılı medya çalışması sonucunda Düzle'nin dini lideri olarak lanse edildi ve o İsrail'in doğudan işbirliği içerisinde. Yani bunu çok fazla gizlemiyor. Hatta İsrail, ben kendisine oturdum. 1,5 saatlik bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeleri bana bizatihi anlattı zaten İsrail'le olan ilişkisini ve Suriye yönelik tutumunu. Ama Şeyh Hikmet Haceri hatta kamuoyuna açık bir şekilde İsrail'in ve diğer yabancı devletlerin Düzle kurulması bağlamında bir destek talebinde de bulundu. Ama Hikmet Haceri Düzler üzerinde o kadar etkin değil. Nasıl o kadar etkin değil? 3 Şeyhülakıl'dan diğer ikisi de çok net bir şekilde Şam'dan yana. Ve burada diğer ikisi kim? Şeyh Cabua ve Şeyh Hannavi. Şimdi Şeyh Hannavi özellikle Süveyda vilayetinde, yani Düzlerin çoğunluk olduğu Süveyda vilayetinin kuzey bölgelerinde çok etkindi. Şeyh Cabua ise şehirli ve kentli Düzler üzerinde çok etkilidir ve Esed rejimi döneminden beri hep Şam'la beraber çalışır. Yani Cabua'nın hatta onu Esedçi denilirdi ama Cabua aslında Esedçi değildi. Cabua her zaman Düzlerin Şam ile beraber çalışması gerektiği ve Suriye'nin bir parçası olduğu konusunda bir yaklaşım vardı. Şeyh Hikmet Haceri'ye gelecek olursak, o ise özellikle Düzi Dağı'ndaki, dağlık bölgedeki, kırsal kesimdeki daha dağlık arazide yaşayan Düzler üzerinde etkilidir. Ki bunlar da azınlıklı Düzler içerisinde. Yani özetle Düzlerle Şam arasındaki ilişkiye baktığımızda bir figür ve bir yeni kurulan askeri yapılanma haricinde diğer tüm dini liderler ve askeri liderler Şam'la beraber çalışıyor. Hatta Süveyda vilayetinde Düzlerin yaşadığı bölgede şu an Şam adına güvenlik güçlerini oluşturan yapılar eski Düzi milisler, devrimci milisler, Esed'e karşı ayaklanan milisler ve bunların lideri Leyth el-Baluch. Yani Leyth el-Baluch şu an benim nazarımda geleceğin Suriye'deki Düzlerin fiili lideri olmaya en büyük aday.
ve çok ciddi bir yükseliş içerisinde hem siyaseten hem de askeri olarak ve ilk defa kendisi hem dini bir figürdür hem de askeri bir figürdür. Ve ilk defa Düzcilerin normal itikadi mezhebi anlayışına aykırı olarak Leys el-Baluş'un daha alt seviyedeki bir dini liderin Şeyhül Akıl'ı tehdit ettiğini gördük. Yani açıkça Hikmet Hacı'yı işaret ederek eğer İsrail'le yabancı devletlerle çalışıp bu Şam'la Düzler arasındaki yapılan anlaşmayı sabote etmeye kalkan olursa Şam'dan önce biz onlarla savaşırız diye bir açıklaması oldu ve bunu da yaptı. Yani Süveyda Askeri Meclisi anlaşmayı sabote etmeye çalıştı Düzlerle Şam arasında ve Leys el-Baluş'a bağlı birlikler gidip Süveyda Askeri Meclisi o bölgede ezdiler. Yani bu bağlamda bir şeyin altını çizeyim. İsrail'in Düzler üzerine kurmak istediği oyun başarısız oldu. Peki şöyle bir risk var. Tamam, başarısız oldu. Suriye bağlamındaki politikayı değiştirme noktasında başarısız olduğu çok net bir şekilde görülüyor bence. Ama şöyle bir fırsat var. Ne o? Şimdi malumunuz İsrail'in bir yerleşimci politikası var. Özellikle Batı Şeria'da İsrail çok ciddi yerleşimci alanları oluşturuyor. Bu alanların benzerini Golan bölgesinde de gerçekleştirdi. Orada çok ciddi konut projeleri inşa edildi, okullar, altyapı yatırımları yapıldı. Ama İsrail'in içerisindeki nüfus Golan bölgesine gitmediler. O bölgeye yerleşmediler. Ve buradaki yerleşimci alanlar boş kaldı. Şimdi İsrail şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki eğer Suriye'deki Düzler Golan bölgesine gelirse günlük yevmiyesi 70 ila 100 dolar arasında olan işlerde çalışabilirler. Yani kıyas olsun diye söylüyorum. Suriye'de rejim döneminde bir memur maaşı aylık 20 dolardı. Burada İsrail günlük 70 ila 100 dolar teklif ediyor. Ve buna ilaveten İsrail'in bu propagandası söylemi Düzcilerle Suriyeli diğer kesimler arası bazı sosyal gerilimlere de yol açıyor ki biz bunu gördük. Humus bölgesinde Sünni ile Düzci üniversite öğrenci arasında bazı gerilimler yaşandı. Suriye güvenlik güçleri müdahale edip Düzci öğrencileri kurtarmıştı o bölgede. Eğer İsrail'in amacı Suriye'deki Düzcilerin Suriye'den çıkıp Golan bölgesine yerleşip oradaki nüfus yoğunluğunu artırmaksa bu konuda İsrail başarılı olabilir. Bu konuda önemli bir risk var. Ona dikkat çekmemiz gerekiyor. Zamanımı nasıl kullandım bilmiyorum Necat Bey ama eğer çok fazla uzatmadıysam ya da vaktim bittiyse ben burada tamamlayayım. Çok güzel, harika izahlar yaptınız. Çok teşekkür ederim. Özellikle hani YPG'den sonra Dürzileri bir araç olarak araçsallaştırarak Suriye'de bir mevcut yönetimi zor duruma bırakma girişiminin gerçekleşemeyecek olması son derece sevindirici bir durum. Tabii orası karışık bir coğrafya olduğu için dini açıdan çok karışık bir coğrafya olması hasebiyle bu tür aparatların farklı şekillerde tezahür etmesi imkanı her zaman mevcuttur. Şimdi ben biraz da Ruşen Çetinkaya Bey'e dönmek istiyorum. Suriye'deki insani durumla ilgili, insani dramla ilgili kendilerinin yaptıkları çalışmalarda tespit etmiş oldukları hususları dinlemek istiyorum. Buyurun Ruşen Bey. Teşekkürler. Ömer Bey ağzınıza sağlık. Nejat Hocam teşekkürler. Gayet keyifle dinledim. Tabii bu askeri ve siyasi tarafın bir de diğer tarafında insani yardım ve bir son 12-13 yıllık bir trajedi var. Devam eden insani yardımlar var ve devam etmekte olan planlananlar da var. Burada 2011'den itibaren açıkçası Türkiye'deki bütün kurumlar, başta Türk Kızılay, AFAD ve diğer insani yardım kuruluşları özellikle uluslararası destekleri almak, Türkiye'deki bağışçılar, Suriye'deki insanlara gönül veren toplumun, kendi insanlarımızın vermiş olduğu desteklerle ciddi manada bir insani yardım desteği sağladık. Savaşın öncesinde yaklaşık 20-22 milyonluk bir nüfus varken sonrasında bu neredeyse yarısına indi. Yaşamını yitirenler oldu. Neredeyse 1 milyona yakın. Kendi ülkesi içerisinde yer değiştirenler oldu. Türkiye başta olmak üzere sınır ülkelerine gitmek zorunda olan, çok zorlu koşullar, yollar ve şartlar çerçevesinde Avrupa'ya, dünyanın birçok noktasına yayılan insanlar oldu.
Bunların hepsi zorunlu göç. Hiçbir şekilde talep edilmeyen, çok beklenmeyen bir şekilde gelişen ve baskıcı bir rejim ve sonrasında çok yıkıcı bir savaş ve akabinde de farklı coğrafyalara gitmek zorunda kalan bir topluluk. Tabii Türkiye'nin son 12-13 yıldır dünya, özellikle insani yardım terminolojisi çerçevesinde baktığımızda dünya örnek olan bir göç yönetimi oldu, özellikle Suriyelilere. Farklı bir statü tanımladık. Geçici koruma altında yaşayan Suriyeliler, yabancılar dedik. Burada da çok farklı projeler yürütüldü. Çok farklı kuruluşlarda. Başta bakanlıklar, bakanlıkların yönlendirmesi, bakanlıkların Avrupa Birliği ve Batı'daki uluslararası kuruluşlar ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere geliştirmiş olduğu ve oraya ilgiyi arttırmak, Türkiye'deki realiteyle yüzleştirmek için çok ciddi politik girişimleri oldu ve bu çerçevede de destekler alındı. Ancak en büyük desteği de kendi toplumumuz, kendi vatandaşlarımız ve ülkemizdeki sağduyulu bütün topluluk gerekli desteği sağlayarak hem Türkiye'deki 3 milyon, bir dönem 3,7 milyon olan, bugünlerde 2,7 milyon olarak telaffuz edilen bir topluluğa, Suriyeli insanlarımıza, vatandaşlara destekler sunduk. Bu süreçte birçok modeller geliştirildi. Öncelikle acil durum olarak başlayan, insanların sınırdan içeriye alınması ve can güvenliklerinin sağlanması yönünde başlayan süreç, 1-2 yıl içerisinde, yani en başta aslında sınırda 24-25 tane kamp kuruldu. Orada yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfus, bu özellikle Suriye-Türkiye sınırındaki illerimizde misafir edildi. Akabinde tabii Suriye, yani Suriye'deki o baskıcı rejim giderek şiddetlenince de 2015'te çok kitlesel bir göç hareketi oldu ve neredeyse 2 milyon insan sınırlarımıza dayandı ve biz de dünya örnek olacak şekilde ve çok, yani insani boyutta ve tarihi bir sürece de şahitlik ederek o insanların orada ölmektense ülkemizde yer almasını sağladık. Türkiye'deki özellikle siyasi yapı ve iktidarın bunu çok güzel bir şekilde yönetmesi ve buna ön ayak olması ve bu sahiplenici rolün sivil toplum kuruluşları tarafından da benimsenmesiyle ee, yaklaşık 3,7 milyon insan ülkemizde misafir olarak geçici bir barınma statüsünde, geçici koruma statüsünde kalmaya devam ettiler. Sonrasında acil durumun dışında Türkiye'deki durum daha çok sosyoekonomik güçlendirme, sosyal uyum, çocukların okullaştırılması, insanların iş gücüne dahil edilmesi ve gelecekte Türkiye, yani kendi ülkelerine dönme olasılıkları, motivasyonları oluşması halinde de ona hazır hale gelmesi yönünde bir takım programlar geliştirildi. Bunların çoğu başarılı da oldu açıkçası. Yani birçoğumuz da dünyanın birçok noktasında farklı coğrafyalarda da bulunmuşuzdur muhtemelen. Yani gurbette yaşamak zordur. Fakat Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'deki Türk toplumuyla ciddi bir gönül bağının oluştuğuna ben bizzat 12-13 yıldır sahada görev yapan birisi olarak rahatlıkla buna inandığımı, bunu gördüğümü söyleyebilirim. Bu çok insani bir şey açıkçası ve çok örnek bir konteks Türkiye'nin dünyaya sunmuş olduğu. Geldiğimiz noktada da 8 Aralık'tan sonra yeni bir gündem var artık. Rejimin devrilmesi ve akabinde Suriye'de yeni bir düzenin oluşmaya başlaması ve en önemlisi de Suriye'nin yeniden inşası, kalkınması yönünde yapılması gereken birçok iş var ve atılması gereken adımlar da var. Burada ön ayak olmak gerekiyor ve bu ilgiyi Suriye içerisinde özellikle insani tarafta da yoğunlaştırmak gerekiyor. Türk Kızılayı ve AFAD ve diğer ilgili kurumlar, bakanlıklar bu noktada açıkçası çok özverili bir şekilde planlar yapmaktalar. Bunun insani taraftaki gelişimi ve kalkınma odaklı Suriye'nin yeniden inşası noktasında da birçok planlar yapılmaya başlandı. Burada önemli olan husus şu: karşılıklı rıza ve karşılıklı yararın olması lazım. Özellikle Suriyeli insanların ve yeni düzenin bundan bir fayda görmesi gerekiyor. Çünkü insani yardım çok farklı bir noktada.
Kalkınma noktasında ise yapılan işlerin, yapılacak çalışmaların önünün açılması çok önemli. Son dönemde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere özellikle Dışişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar ve diplomatik kanallar yaptırımların kaldırılması noktasında çok önemli görüşmeler yaptılar. O süreci başarıyla yürüttüler. Geçen hafta da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Körfez ziyaretinde kendisinin bizzat anons etmesiyle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımların kalkması ve dün de Avrupa Birliği'nden bir takım yaptırımların kalkması gibi haberler açıkçası Suriye için çok sevindirici. Bir iki ay önce de İngiltere'nin başta enerji ve kalkınma ve insani yardımlarla ilgili bir takım yaptırımları kaldırması da çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü şu anda Suriye'nin yeniden gelişmesi, kalkınması bizim için öncelikli bir husus. Bu insani açıdan baktığımızda da böyle. Türkiye'den dönmek isteyen topluluğun da aslında dört gözle beklediği bir süreç. Çünkü kalkınma için bu tür yaptırımlar kalktığında bir finansal özgüven, bir finansal güven ortamı da oluşmaya başlıyor. Çünkü şu anda Suriye'de sistemli çalışan bir bankacılık sistemi yok. Güvenli para transfer yolları yok. Dolayısıyla hem insani yardım açısından hem de farklı farklı noktalarda özellikle altyapının iyileştirilmesi, okulların yapılması, sağlık merkezlerinin yapılması, sosyo-kültürel alanların oluşturulması gibi alanlarda oraya bir takım finansal desteklerin olması gerekiyor. Bunun için de güvenli para transfer yolları ve bankacılık sistemlerinin olması önemli. Bizler de açıkçası bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz. Keza şu anda bizim Şam'da da bir ofisimiz var. Yanı sıra Türkiye'deki birkaç derneğin de orada Halep'te ve Şam'da insani yardım amaçlı oluşturmuş oldukları ofisler var. Biz Şam'da özellikle Suriye Arap Kızılay'la yakından çalışıyoruz. Bir anlaşma metnimiz de oldu. Çok jenerik, çok genel ifadeler var. Fakat bizim bu 8 Aralık öncesinde Kuzeybatı Suriye'de geliştirmiş olduğumuz çok ciddi bir kapasite var. Yani o savaş döneminde İdlib normalde 1,5-2 milyon insanın yaşayabileceği bir coğrafya iken o sıkışık durumdan dolayı neredeyse 5 milyon insan orada o küçük coğrafyada yaşamak zorunda kaldı. Ve biz orada çok devasa projeler yürüttük. Büyük büyük köyler kurduk ve oranın okul başta olmak üzere cami, sağlık merkezleri, kültür merkezleri, su, elektrik ve altyapı sistemlerinin hepsini de geliştirdik. Burada Türkiye'nin içerisinden almış olduğumuz, özellikle hayırseverlerden almış olduğumuz bağışlar çerçevesinde de burada ciddi insani yardım açısından çok ciddi yatırımlar yaptık. Ancak geldiğimiz nokta az önce de bahsettiğim gibi artık yeniden inşa, iyileştirme ve insanların geri dönüşüne yönelik bir motivasyonun olması yönünde de oradaki insani şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Hepimizin de bildiği bir durum var şu aşamada 1 Ocak ve 1 Temmuz arasında geçerli olmak üzere özellikle Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 3 defa gidiş, 3 defa dönüş yani izinli dönüşler de aslında Dünya İnsani Yardım terminolojisinde ve literatüründe çok gerçekten örnek bir husus şu anda. Çünkü insanların tamamen gönüllü, kendi rızasıyla ve kendi iradeleriyle ve seçici olarak seçmek kaydıyla kendi ülkelerine dönmesi ya da Türkiye'de kalması yönünde bir özgür bir iradeleri var. Bu açıkçası özellikle biz son dönemde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ve işte uluslararası kuruluşlarla Suriye'de neler yapılabilir gibi toplantılar yaparken bu hususu özellikle belirtiyoruz. Bu çünkü yani çok kayda değer bir gelişme ve belki de hiçbir örneği olmayacak da bir gelişme. Dolayısıyla bu şu anda insanların gitmesi ve oradaki geçmişte 10-12 yıl önceki özellikle kendi kültürleri, aileleri, işte kendi mülkleri, arsaları, yapıları bunların güven içinde olup olmadığı
Güvende değilse de bir süre daha burada kalması ya da oranın daha güvenli bir hale gelmesi noktasında sonradan alacakları kararların hepsini de etkileyen gelişmeler. Yanı sıra 8 Aralık'tan itibaren de resmi verilere göre yaklaşık 200 bin insan şu anda aktif olarak gönüllü geçişlere açık olan kapılardan karşıya geçmiş oldu. Diğer bir önemli husus ise 2015 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 1 milyon insan, yani 930 bin insan Türkiye'de bir süre bulunup sonra ya Suriye'ye döndü ya da başka ülkelere geçti. Bu da aslında önemli bir gelişme. Yani neredeyse 1 milyonluk bir popülasyon bu süre içerisinde de hareket etmiş. Bir de diğer bir gerçeklik var. Tabii biz hep Suriye ve Türkiye'deki göçmenler ve Suriyeli misafirler üzerinde konuşuyoruz. Fakat bir de Irak, Ürdün, Lübnan ve benzeri bölgelerde, yakın bölgelerde giden bir nüfus da var. İstatistiksel olarak da bu yılın sonuna kadar Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık 800-900 bin insanın Suriye'ye dönmesiyle ilgili bir gündemde var. Fakat az önce de söylediğim gibi burada kamu hizmetinin bir takım yani insanların yerleşik hayata geçmesini sağlayacak bir takım iyileşmelerin olması gerekiyor. Biz bunları şu anda önceliklendiriyoruz. Bunlarla ilgili politika belgeleri de oluşturuyoruz, aksiyon planları da alıyoruz. İçeride Suriye Arap Cumhuriyeti ile birlikte bu planları yapmak, onların almış olacağı desteklerin Türkiye'deki geçmiş deneyimler çerçevesinde özellikle 3 milyon insana verilen hizmetlerin çeşitliliği ve niteliği çerçevesinde de bir deneyim paylaşımı yapma noktasında da onlarla sıkı sıkıya görüşmelerimiz var. Hatta Genel Başkanımız Fatma Hanım bir iki defa hatta Şam'a da gitti, Kuzeybatı Suriye'ye de gitti. Suriye Arap Kızılayı'nın genel sekreteri hanımefendi de yukarıya kadar geldi ve birlikte bizim faaliyet alanlarımızda gezdiler. Burada önemli olan husus şu, yani son 12-13 yıllık süreçte neredeyse 6-7 milyon, yani İdlib ve güvenli bölge olarak demiş olduğumuz bizim bu hareket noktalarımızdaki insanların sistematik olarak insani yardım almasını sağlayan çok önemli aksiyonlar aldık. Okullar yaptık, tarım alanları yaptık, üniversitelerle işbirliği yaptık. İnsanların kendi ülkesinde de ayakta kalmaları ve tutunmaları ve kendi ülkelerinin yeniden inşası noktasında da bir takım inisiyatifler almaları yönde de onları sürekli bu aktif işlerin içerisinde de tuttuk. Dolayısıyla hani geldiğimiz noktada yeniden inşa dediğimiz bu noktada kalkınma odaklı çalışmalarda yaptırımların kalkmış olması, yakın dönemde finansal hareketliliğin ve geldiğimiz noktada az önce de ifade ettiğim gibi, yani bu kalkınma odaklı yeniden inşa, insani yardım sürekliliği, fakat bunun sürdürülebilir olması ve insanların bir süre sonra yardıma ihtiyaç duymayacak şekilde kendi kendine yetebilirliklerini sağlamak. Özellikle Türkiye'den oraya dönecek, çünkü Türkiye çocuklar, öğrenciler, yani Türkiye'de doğup kendi diliyle henüz yüzleşmeyen ve Arapçayı öğrenemeyen, ancak döndüğünde de işte Arapça dil müfredat gereği Arapça dil noktasında sıkıntı yaşayacak 400-500 bin çocuk da var. Yani aslında bu geri dönüş ve yeniden entegrasyon süreci çok kolay olmayacak. Özellikle Türkiye'de bunların hazırlıklarının yapılması, bunun da yeni kurulan ve giderek de ayakları üzerinde olmaya başlayan Suriye hükümeti ve Türkiye hükümetinin ortaklaşa yapacağı, özellikle bakanlıklar düzeyinde, biliyorsunuz 23 tane bakanlık oluşturuldu orada. Bakanlıklar düzeyindeki işbirlikleri, protokoller çerçevesinde de buradaki her bir bakanlığın, her bir çalışma alanının karşılığı olarak da orada bir inşa sürecinin tesis edilmesi noktasında bütün kuruluşların misyonlarını, görevlerini ve sorumluluklarını karşılıklı olarak yerine getirilmesi noktasında da bir geçiş süreci olacaktır. Tahminen 2-3 yıllık bir süreç. Sonrasında da insanların geri dönüş ya da kalış, ya da eğer kalacaklarsa da bu topluluğa entegre olması, döneceklerse de o topluluğa entegre olması ile ilgili ortada açık olan bir mevzu var. Bizler de insani yardım çerçevesine baktığımızda elimizdeki bütün imkanlarla, alacağımız desteklerle de bunu en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz.
Ben burada sözümü noktalıyorum hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Kızılay olarak sizler de Suriye'nin inşa sürecinde Suriye Kızılay'ın tesis edilmesi, inşa edilmesinde büyük rol üstlenmiş durumdasınız zannediyorum. Anlattıklarınızdan onu anlıyorum. Türkiye'deki kurumlar birebir karşılığında Suriye'de de aynı ile inşa edilecek inşallah. Bunun kısa sürede nihayette Suriye'nin yerine ayağa kalkmasına vesile olacağını diliyoruz. Ben şimdi sözü aramıza yeni katılan Profesör Doktor Ahmet Ağar Akça hocamıza dönerek ona vermek istiyorum. Değerli hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür, çok şükür. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Aslan olarak rica ederim. Sizleri yakından takip ettiğimi ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Bir Sağ yönüyle olun. de aslında benzeşiyoruz. Siz de 28 Şubat mağdurusunuz. Bizler de 28 Şubat mağduruyuz. Cenab-ı Allah bu memlekete, bu millete bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar göstermesin diye Amin, dua amin ediyoruz. inşallah. Amin inşallah. Şimdi sorumu şöyle ifade etmek istiyorum. Müsaade Buyurun. ederseniz. Filistin meselesine şöyle bir tarihi bir bakışla bakacak olsak nasıl bir manzara ortaya çıkar? Evet. Öncelikle tabii Filistin'in bugünkü durumunun temelinde ve tarihinin yani derinliklerine çok fazla da gitmeden sadece son 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başından başlayarak bugüne kadar geldiğimizde tabii Osmanlı Devleti'nin İttihat ve Terakki denen partinin Osmanlı'yı içeriden, İngilizler de dışarıdan işbirliği yapmak suretiyle çökertmeleri üzerine İngilizler hemen hemen Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki bütün topraklarına neredeyse el koydu. Yani Mısır'dan başlayarak bütün Arabistan Yarımadası tamamen İngilizlerle Fransızların eline geçti. Fransa'ya küçük bir pay verdiler. Suriye ile Lübnan'ı verdiler. Geri kalanına el koydu. İngilizler el koydu. 1922'den 1947'ye kadar İngilizler burayı manda olarak kendilerine bağladılar ve maalesef burada bir aynen Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak'ta olduğu gibi bir dördüncü devlet kurdurulacaktı. Fakat 1897 yılında Basil'de yapılan Siyonist Kongre'de alınan karar gereğince İngilizlerle yaptıkları işbirliği çerçevesinde 50 yıl içerisinde bu Siyonistlere bir devlet vereceklerini, onlara bir devlet kurduracaklarına dair söz vermişlerdi. İngilizler tabii gelecek Müslüman kamuoyunun tepkisini bir anda göz önünde bulundurup da maalesef o günkü Müslümanları ve bugün de aynı şey devam ediyor. Bizi imtihan ediyorlardı resmen. Önce dediler ki yani Siyonist devlete Filistin'de değil de Polonya'da ve bugünkü Ukrayna'da orada Yahudilerin çok yoğun olmasından dolayı burada bir kurulabilir. Öbür taraftan da burada olmasa yine İngilizlerin hakimiyetinde olan Güney Afrika Cumhuriyeti bünyesinde bir Siyonist devlet kurdurulması mümkündür diye düşünülürken çok fazla tepki gelmeyince zaten tepki gösterecek kimse kalmamıştı. Osmanlı Devleti'nin merkezi durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti de yine İngilizlerin biraz tasallutu ve yönetimi altındaydı. Öbür taraftan bütün Arap ülkeleri zaten tabi durumdaydı. Büyük Britanya İmparatorluğu'na. Dolayısıyla Filistin'de böyle yani bir Arap devleti değil de bir Siyonist devletin kurulması kararlaştırıldı. 47 yılında 1947'de Birleşmiş Milletler karar verdi. 48'de de maalesef Amerika, Fransa, İngiltere'den hemen sonra Türkiye bu devleti tanıdı. Hatta bazı görüşlere göre de İngiltere'den sonra ikinci tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. İşte 1948 bu İttihat ve Terakki'nin devamı olan CHP ve İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde maalesef o bizim yaşadığımız büyük sıkıntıların olduğu yıldır. 48'de hem Kerkük ve Musul'u maalesef çok cüz'i bir para karşılığında 12 milyon sterlin gibi bir parayla İngiltere'ye bıraktık ve orayı kaybettik. Filistin aynı şekilde
kaybettik orayı tanımak suretiyle ve dolayısıyla misak-ı milli sınırlarımız Batı Trakya'dan yani bugünkü Gümülcine, Dede Ağaç, Selanik'ten başlayarak Musul ve Kerkük'ün güneyine Diyale'ye kadar olan bölge yani hemen hemen neredeyse Bağdat'ın 200 kilometre kuzeyine kadar uzanan bir Türkiye Cumhuriyeti toprakları vardı. Ama ne yazık ki o günkü yönetimler böyle bir olaya çok fazla ilgi duymadılar veyahut da İngilizlere teslim oldular. Şimdi ama bugünkü Filistin meselesine gelince 47'den sonra orası maalesef 48 Savaşı'nda Müslümanlar aslında yenilmemişlerdi. Ve özellikle Mısır'dan gelen İhvan-ı Müslümin ordusu Siyonist orduyu sıkıştırdı, tamamen yok etmek üzereyken Abdülnasır'ı İngilizler sıkıştırınca hemen onlara bir genelge yayınladı. Dedi ki Mısırlı olup da Mısır vatandaşı olup da şu anda Filistin'de savaşanlar derhal geri gelsin. Geri gelmedikleri takdirde onların hepsi vatandaşlıktan çıkarılacaktır diye söylediler ve maalesef o zaman İhvan-ı Müslümin'den Hasan el-Benna baştaydı 48'de. Zaten birkaç ay sonra 49'un Şubat ayında şehit edildi. Sırf oradaki o insanları tekrar Siyonist devlete karşı savaştırmasın diye onu şehit ettiler. Şimdi öbür taraftan baktığımızda da Mısır'dan gelip de Filistin'de savaşanların bir kısmı Filistin topraklarında kaldı. İşte Gazze ve çevresindeki Müslümanlar genellikle aslında Mısır kökenli bir kısmı da Filistin kökenlidir. O yıllarda böyle o topraklar yani bugünkü işgal altındaki toprakların sadece Tel Aviv ve çevresine münhasır iken ve Batı Kudüs onların elinde iken 1956'da o güney kısmını maalesef işgal ettiler İngilizlerin yardımıyla ve aşağı yukarı 500 köy boşaltıldı. 500 köyün halkı tehcir edildi. Zorla yerlerinden çıkartıldı ve o 500 köyün halkı Kudüs'den de önemli bir kesim olmak üzere Haliç ülkelerine işte Kuveyt, Suudi Arabistan vesaire o devletlere gidip sığındılar. Bunların bir kısmı Beyrut'a, Lübnan'a geçti. Bir kısmı orada mücadelelerine devam etti ve 37 yılından itibaren hala İngilizlere karşı sonra da Siyonistlere karşı savaşan İzzeddin el-Kassam Tugayları vardı. İzzeddin el-Kassam Tugayları sonradan Hamas'ın kurduğu ve yenilediği bir Tugaylar olarak bugün işte Aksa tufanını yapan ve bu tufanda Siyonizme karşı savaşan bu kardeşlerimiz Aksa Tugaylarının İzzeddin Kassam Tugaylarının devamıdır. Şimdi 56'da böyle 67'de de aynı şekilde tamamen Suriye, Ürdün ve Mısır hazırlanmış ve tam savaşa girecek bu küçücük İsrail devletini boğacakken bunlar bunu anladılar. İngilizlere imdad ettiler. İngilizler Doğu Akdeniz'deki uçak gemilerinden kaldırdıkları uçaklarla hiç çok aniden gafil olan Mısır, Ürdün ve Suriye'nin hava alanlarını İngilizler yerle bir etti. Fakat maalesef genellikle basında, yayında, tarih kitaplarında vesairede Siyonistlerin bu savaşı kazandığını, üç devleti birden yendiğini söylüyorlar ki bu tamamen bir iftira ve yalandır. İngilizler aniden saldırdı ve uçakların kalkmasına engel oldu. Tabii bunun intikamını almak üzere biraz daha tedbirli davranan bu üç ülke 73 yılında hatırlarsanız Ekim ayında büyük bir kalkışma yaptılar ve birden saldırdılar. O 67'de işgal edilen toprakların bir kısmını 73 yılında geri aldılar. Aldıkları işte bugünkü Sina Yarımadası ve çevresi Gazze'ye kadar uzanan kısmı Mısır geri aldı. Sonra Camp David'de biliyorsunuz o Enver Sadat ile maalesef o zaman Jimmy Carter vesaire vardı. Bunlar öyle bir oyun tezgahladılar ki kurdurdular. Bir özerk yönetim sözde bir özerk yönetim kurdurdular Yasir Arafat'a. Yasir Arafat'ın devamı olan Mahmud Abbas tamamen bugün
onlardan maaş aldığı için ne yazık ki onlara kölelik etmektedir. Ve dolayısıyla da Aksa tufanı mecburen artık son noktaya gelmişti. Müslümanlar büyük bir sıkıntı çekiyordu orada. Özellikle de ilaç yok, gıda yok, her taraftan ambargo var ve büyük sıkıntı yaşayan bu insanlar artık canlarına tak ettiği için bir uygulama yaptılar. O şeylerle para motorlarla birlikte karşıya geçmek suretiyle alabildikleri kadar esirleri alıp ve geri döndüler. Şimdi tabii bu birçok kimsenin dikkatini çekti. Yani neydi bu birden böyle bir hareket? Aksa tufanı neden böyle gerçekleşti denilince ben buradaki Hamas temsilcisi kardeşlerimizden birileriyle o günlerde görüşmüştüm. Yani o 7 Ekim'den birkaç gün sonraydı. Dedim ki nedir durum? Ne yapacaksınız? Karşınızdaki adamların gücü sizden birazcık daha olsa fazladır yani. Dediler ki biz sadece eğer İsrail olursa İsrail'e çok rahat savaşırız biz. Ama bakalım ne olacak. Ama o anda biliyorsunuz Biden gitti. Macron gitti oraya. Almanya gitti. İtalya gitti. Bütün bu devletlerin şeyleri, İngiltere Başbakanı gitti. Bütün bu devletlerin devlet başkanları veya başbakanları Netanyahu denen adama gitti şey yaptılar. Destek verdiler. Ve bütün dünya neredeyse Batı dünyası daha doğrusu bütün Batı Avrupa devletleri Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika bütün bu devletler ister istemez Amerika'nın peşine takıldı ve Amerika'da büyük destek vermek suretiyle bombalarını onlar verdi, uçaklarını onlar verdi ve bütün silahlarını onlar Amerikalılar verdi. Dolayısıyla İzzeddin el-Kassam Tugayları sadece Siyonist devlete karşı değil maalesef 7 düvele karşı savaşır duruma girdiler. Ve buna rağmen de o zaman bu Siyonist devlet başbakanı hatırlarsanız şey demişti. Bir hafta içerisinde kara harekatı başlatıyoruz ve bu kara harekatında biz Hamas'ı İzzeddin el-Kassam Tugaylarını esir alacağız ve Gazze'yi tamamen işgal edeceğiz diye söylemişlerdi ama 20. ayına girdik. Yani 19 ay geride kaldı. 20. aya girildi. Evet, harabeye döndü. Evler yıkıldı. 60-70 bin insan şehit edildi. Ama bütün bunlara rağmen de şeye ulaşamadılar. Tünellere ulaşamadılar. İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ulaşamadılar. Hala o çocuklar fırsatını buldukça yer altından çıkıp o tanklara saldırıyor. O kendi imal ettikleri Yasin 105 roketiyle omuzdan o roketleri atmak suretiyle tankları tahrip etmeye çalışıyorlar ve birçok uzman özellikle sizin de meslektaşınız olan birçok general emeklisi arkadaşımız televizyonlarda ben kaç kişiden dinledim şunu söylüyorlar yani yaklaşık 30 bin kişi olan bu Hamas İzzeddin el-Kassam mücahitlerinden en fazla 1000 veya 1500 kişi şehit olmuştur. Geri kalanı sivil halktır. Kadınlar, çocuklar 18 bin çocuk öldürüldü. Ne demek yani Sayın Necati bir kardeşim. Yani bu kadar kadın, bu kadar ihtiyar, yaşlı, bu kadar da bebek öldürüldü. Yani geriye baktığınız zaman gerçekten bu asker arkadaşlarımızın ifade ettikleri 1000-1500 civarında İzzeddin el-Kassam Tugayları şehit verdi. Ama birinci yılın hemen akabinde yani 7 Ekim 23'ten 7 Ekim 24'e geldiğimizde 3000 yeni mücahit, hafız, komando eğitimi görmüş çocuklar katıldı ve o 30 bin olan sayı 33 bine yükseldi. Evet bunlardan 1500 hadi 2000 Allah onların şehadetini kabul etsin. Şehit olmuşlarsa yine 30 binden fazla mücahit devam ediyor. Onların o zindeliklerini, o esir tokuşluğu sırasında ki zindeliklerini, ciddiyetlerini, disiplinlerini fevkalade gördük. Bir de Müslümanların o esirlerinin Siyonist devletin hapishanelerden çıkarkenki halleriyle o Müslümanların elinde bulunan Yahudi esirlerin durumunu kıyasladığımız zaman
insaniyetin, dinlerin, İslam'ın ne kadar farklı olduğunu çok rahat görebiliyorlar. Hatta o esir aldıkları bir genç bir kızın köpeği bile o kucağındayken geriye döndü ve teslim edildi. Her iki taraf esir değiş tokuşu sırasında yüzlerini ortaya koydular. Buradaki zindelik, buradaki disiplin, buradaki moral, buradaki gerçekten güç ve kuvvet. Yani bunlar kendilerini zaten bütün dünyaya ispatladılar. Evet, 50 bin kişi, 60 bin kişi, 70 bin kişi şehit oldu. Ama değerli abim, bu dönem içerisinde 50-60 bin bebeğin doğduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz zaten. Elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. Yani 70 bine yakın çocuk yeniden dünyaya geldi. Öbür taraftan birçok sosyal medyada okuduğumuz kadarıyla en azından 70-80 bin kişi, belki bazı ifadelere göre 100 bin kişi dünyada Müslüman oldu. Bunlar evet bir kayıp oldu Gazze'de ama İslam'ı dünyaya tanıttı. O Müslümanların sabrını, tevekkülünü, anlayışını, şehadete bakış açılarını ve çocukları şehit olmuş ellerinde o cesetlerini taşırken bile Ya Rabbi sana şükürler olsun şehit annesi oldum diye şükreden o kadınların bu halleri Avrupalı, Amerikalı bütün kadınları etkiledi. Ve alabildiğine kitleler halinde Müslüman olanlar var. Arjantin'de büyük bir kitle o günkü haberlerde aşağı yukarı 7-8 ay önceydi. Okuduğum kadarıyla aşağı yukarı en azından 100-120 kişi bir kiliseden oradan çıkıyor, camiye geliyor ve hepsi Müslüman oluyorlar. Bu Hamas'ın etkisiydi, o Filistinlerin direnişinin etkisiydi ve dolayısıyla eğer bizler gerçekten Allah'ın emrettiği şekilde bir İslam'ı yaşayacak ve bu konuda Allah yolunda cihadın, vatanı korumanın ne demek olduğunu sindirebilirsek, anlayabilirsek kesinlikle mutlak surette sadece Gazze'de değil her yerde başaracağız Allah'ın izniyle. Kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Ben ufak bir soru daha yöneltmek Buyurun. istiyorum size. Buyurun. Şimdi tabii bu 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Aksa Tufanı Harekatı'nın bir stratejisi vardı değil mi hocam? Gayet tabii ki. Hedefine ulaştı mı sizce? Nasıl? Hedefine ulaştı mı? Şimdi tabii hedeften kasıt ne? Bunların en önemlisi... Maddi ve manevi olarak. Evet. Ben aslında Şudur, tabii ki bu sefer kesinlikle Azzeddin el-Kassam tugaylarında bulunan kardeşlerimizin %100'ü hafız. Ve %100'ü askeri eğitim görmüş. Aynı zamanda onlarla konuştuğunuz zaman birer diplomat gibi adam görürsünüz karşınızda. Bir siyasi adam, bir yönetici, bir komando asker ve bunun yanında da aynı zamanda bir molla, bir hafız görebiliyorsunuz. Bu kadar özelliği şahsiyetlerinde toplamış olan bu insanlar gerçekten ben kanaatimce başarılı olmuştur. İkinci bir şey, bu çok önemli. Eğer Amerika ve Avrupa'nın hiç yardımı olmasaydı bu Siyonist devlete, bugün bu çocuklar kesinlikle inanıyorum Tel Aviv'de olacaklardı. Ve bu devleti bitirirlerdi. Kesinlikle onlara karşı dayanamazdı. Ama bombalara, o uçaklara karşı kim ne kadar direnebilir? Nihayet bu devlet de değil. Bir Hamas cemaatinin gençleri bunlar. Yani 7 düvel bir cemaatin gençlerine karşı savaştı. Ve buna rağmen de onlara ulaşamadılar, tünellere ulaşamıyorlar, Hamas'ın merkezine ulaşamıyorlar, Hamas'ın şeylerine, o askerlerine ulaşıp da Gazze'ye tamamen hakim olmaları mümkün değil. Verdikleri zayiat çok. Birçok bugün Siyonist orduda bulunan askerler, subaylar katılmak istemiyor. Yeter artık savaşa gitmek istemiyoruz. Biz savaşmak istemiyoruz deyip de istifa eden çok kimse oldu. Bundan dolayı da cezalandırılıp hapse atılanlar oldu İsrail'de. O cumartesi günleri biliyorsunuz akşamları sürekli gösteriler yaptılar. Bizim TRT'nin çok kimseye uzattığı mikrofonda o genç kızlar, genç erkekler şunu söylüyorlar. Yenildik diyorlar, yenildik. Yani Hamas'a karşı İsrail yenilmiş durumdadır. Çünkü Hamas'ın gücüyle İsrail'in
gücü ve aldığı desteği kıyasladığınız zaman başarılı oldukları kanaatindeyim. Ki bunu da İsrailliler kendileri söylüyorlar. O halk bunu söylüyor. Şimdi böyle olunca bir sefer şu an için tamamen Hamas'ı teslim alabilmişler mi? Hayır, mümkün değil zaten. Azzeddin el-Kassam Tugaylarına ulaşabilmişler mi? Hayır. Yer altındaki tünellere ulaşabilmişler mi? Hayır. Dolayısıyla masaya oturmak zorunda kaldılar mı? Oturdular. Hatta Trump bile Hamas'la masaya oturmak zorunda kaldı mı? Kaldı. Şimdi hatırlarsanız 92 yılında o zaman Isaac Rabin ile Shimon Peres diye iki tane büyük figür, siyasi figür vardı. Birisi bazen başbakan, öbürü dışişleri bakanı olurdu. Sırayla birkaç kez yer değiştirdiler. O Isaac Rabin Shimon Peres'e şunu söylemişti. Eğer bugün Fetih örgütüyle Yasir Arafat'la masaya oturmasak yarın Hamas'la oturmak zorunda kalacağız demişti, bakın 92 yılında, ve adamı hemen 3 gün sonra öldürdüler. Başbakanlarını öldürdüler. Kendi başbakanlarını öldürdüler. Bunu söylediği için. Ama yıllar geçti. İsrail bütün o aldığı desteklere rağmen sonunda Hamas'la masaya oturmak zorunda kaldı. Büyük bir öngörü. Evet, yani ve şu an için de gördük zaten, bir esir verip karşısında 200 esir alıyorlardı. Peki bu başarı değil midir? Siz de askersiniz. Yani savaş tarihinde böyle bir esir değiş tokuşu olmamıştır. Ben tarihçi olarak hiç böyle bir şey görmedim. Birebir esir değiş tokuşu yapılıyor. Al sana gülünü, ver gülümü. Al sana 50 esir, ver 50 esir. Ama Hamas bir esir verip karşısında 200 kişi alıyordu. Bu başarı değil de nedir yani? Bütün bunlara baktığımız zaman sadece bunlar değil, bu konuda çok da örnekler verilebilir. Kardeşlerimiz başarılıdır. Onlara gerçekten güveniyoruz, başarılar diliyoruz ve buradaki kardeşlerimizle zaman zaman hani Müslümanların getirdikleri yardımlar kendilerine ulaştırıldığında görüşmelerimiz sırasındaki morallerini görüyoruz. Hatta bir gün İsmail Haniye'ye ziyaret sırasında kardeşlerimizden biri demişti ki, yani bizim bu getirdiğimiz yardımlar kendimizin suçluluğunu örtmek için bile yetmez. Size karşı biz gereken görevi yapamıyoruz, suçlu durumdayız ama hiç olmazsa belki bunlarla bir tane kurşun alınır diye bunları takdim etmeye geldik demişlerdi de şunu söylemişti, Allah şehadetini kabul etsin İsmail Haniye'nin. Dedi ki savaşlarda bir ön cephede savaşanlar var, arkada da stratejiyi ve donanımı sağlayan şeyler vardır, gruplar vardır. Siz o stratejiyi, o lojistik desteği bize sağlayan kardeşlerimizsiniz. O lojistik destekleriniz olmasa bizim gençlerimiz ön safta savaşamazlar. Dolayısıyla en azından bugünkü Türkiye'deki Müslümanların bu yönde gayretleri olduğu kanaatindeyim. Belki gerektiği gibi arzu ettiğimiz kitlesel desteği belki gerçekleştiremedik ama işte Gazze platformu, İstanbul platformu gibi platformlar genellikle hep birlikte haftada bir mutlaka ya Amerikan konsolosluğu önünde ya İsrail konsolosluğu önünde gösteriler yapıldı veya İstanbul'un muhtelif yerlerinde, Pendik'te, Eminönü'nde, Üsküdar'da, Bağcılar'da, birçok yerde her hafta durmadan en azından İstanbul'un muhtelif semtlerinde ve halklar da görsün diye bu protestolar yapıldı. Avrupa'daki protestolar malum çok daha fazla, çok daha etkili. Avrupa parlamentolarında, İtalya'da, Fransa'da gördük milletvekilleri başbakanlarını adeta böyle sıkıştırmak suretiyle hatta onlara karşı gerektiği şekilde büyük tepkiler göstermek suretiyle bu yapılanların yanlış olduğunu dile getirdiler ve son işte dün gördük, Allah'a bir şükür, başta Suriye konusunda yeni kararlar alındı. Sonra şeyle ilgili Filistin'le ilgili de birçok devlet, Avrupa devleti İsrail'le olan ilişkilerimizi durduruyoruz, gözden geçiriyoruz. Ticari ilişkilerimizi gözden geçirmek üzere karar aldık ve bundan dolayı da orada yapılan katliamın kesinlikle derhal durdurulması gerekir diye
birçok Avrupa parlamentosundan ve devletinden şeyler geldi, destekler geldi. İnşallah bu devam eder. Tabii bu konuda bu Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanımızın gayretleri ve etkileri de bilmek lazım. Bu konuda Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın sarf ettiği gayretler, diplomatik ilişkiler, bütün dünya devletleriyle bu konuyu, Filistin-Gazze meselesini konuşmak suretiyle de en azından dünya kamuoyunu oluşturmaya çalıştı Türkiye. İslam dünyasından, Araplardan bir şey beklemiyoruz, Arap yöneticilerden. Arap halkı kesinlikle inanıyoruz ki gönülleri Gazze'de çarpıyor. Fakat ne yazık ki özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri o despot, zalim krallık yönetimlerinin yönetimi altında hiç seslerini çıkaramıyorlar. Çıkaran anında hapse atılıyor. Anında. Ve sualsiz, mahkemesiz, şeysiz bir şekilde zindanlara atılıyor, orada kalıyor. Maalesef böyle bir baskı var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Kuveyt ve Bahreyn suskun duruyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Irak zaten İran'ın etkisi altında. Ne yazık ki. Öbür taraftan Ürdün zaten bir Amerikan ve İngiltere'nin kölesi durumunda. Dolayısıyla bu Orta Doğu'da bir tek Türkiye ile Katar'ın sesi çıkıyor. Bu iki devlet de savunmaya çalışıyorlar. Hamas'ı savunuyorlar. Gazze'yi, Filistin'i ve son dönemde de Suriye'yi savunmaya ve desteklemeye çalışıyorlar ki İnşallah başarıya ulaşılacağı kanaatindeyiz. Bu savaş böyle devam edecek tabii. Bu hemen bir günde bitmez. Melhame-i Kübra günü gelinceye kadar devam edecek. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam el cihadu mustemirrun ile yevmel kıyame, cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir buyurması son derece önemlidir. Ve bu devam edecek. Bugün burada olmasa başka bir yerde bu kavga devam edecektir. Yani sadece Hazreti Peygamber Bedir'de müşriklerle savaşıp işi bitirmedi. Arkasından Uhud geldi, Ahzab Gazvesi geldi, Hayber geldi, Huneyn geldi, Mekke fethi oldu vesaire. Bütün bunlar işte o Resulullah'ın yine hadisindeki en son savaşta Müslümanlar Yahudileri tamamen yok edeceklerdir. Hatta savaştan kaçıp taşların ve ağaçların arkasında sıkışan o Yahudilere taş ve ağaç onların durumunu haber verecek. Ey Müslüman, ey mümin, gel bak arkamda Yahudi var, onu öldür diye taşlar ve ağaçlar gündeme dile gelecektir. Ve dolayısıyla o gün olacak. Ama o gün ne zamandır onu Allah'tan başka kimse bilmez, bilmiyoruz. Ama olacağı kesin. Ve zaten onlar da biliyorsunuz Tevrat'ta bu son durumlarını anlatan birçok ayet vardır. Bir gün gelecek, yaptığınız zulümlerden dolayı dünyada yalnız kalacaksınız, yalnızlaşacaksınız, herkes sizi dışlayacak ve o zaman felaketi bekleyin diye Tevrat'ın hükümleri vardır. Bunu görenler var. Diyorlar ki bakın işte yalnızlaşıyoruz. Bizim sonumuzun geldiğinin işaretleridir bunlar. Bu zulmü yaptığımız için sonumuz geliyor. Dünya bizi yalnız bırakıyor. Özellikle son bir hafta içerisinde Avrupa devletlerinin de onları dışlaması, o Tevrat'ın hükmünün verdiği haberin ortaya çıktığını gören bir Yahudi kitlesi vardır. Hahamları vardır. Bunu görüyorlar ve Netanyahu'ya da karşı tavırları oluyor. Şimdi böyle olunca Allah'ın izniyle biz la taklatu min rahmetillah ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve zaferi mutlak surette gelecektir diye bu kardeşlerimize hem dua ediyoruz, fiili dua yapmaya da çalışalım. Onların yanında yer almaya çalışalım. Elimizdeki bir ekmeği gerekirse ikiye bölüp yarısını onlara vermeye çalışalım. Lojistik desteği yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Diyorum ve çok fazla vaktinizi de almadan Allah onlara yardım etsin diyoruz. Amin. Allah onlara yardım edecek olan ordunun içerisinde olmayı bizlere nasip etsin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Yani ben artık duamı değiştirdim hocam. Duamı Allah onlara yardım etsin şeklinde değil, Allah onlara yardım edecek, yardımcı kılacaklar içerisinde olmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Çok güzel bir dua. Allah razı olsun.
Allah cümlemizden razı olsun. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, onur verdiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Allah Bizi razı olsun. kurumumuza ve merkezimize de davet etmiş oluyoruz. İnşallah, inşallah. Hay ben gelirim inşallah. Davet şeyiniz olursa, haberim olursa gelir ziyaret ederim inşallah. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırda buluşmak üzere. Ecmaîn. Allah razı olsun. Ben şimdi tekrar Ömer Özkızılcık Beyefendi'ye geri dönmek istiyorum. Değerli Ömer Bey kardeşim, öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii Trump yakın zamanda bir Körfez ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret tabii ki medyada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve orada sergilenen manzaralar vesilesiyle çok gündemde yer aldı. Ben şunu sormak istiyorum. Özellikle Trump, El-Şara hakkında övgülerde bulunduktan ve Sayın Cumhurbaşkanımız istediği için yaptırımları, ki biliyorsunuz o yaptırımlar 2011'de Esed rejiminin bölgedeki baskıcı uygulamalarına karşılık olmak üzere Suriye kökenli petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını yasaklanmasıydı. Kaldırdım demişti. Bu yasakları, yaptırımları kaldırdığını ifade etmişti. Ve bu konuda da hani İsrail'e danışmadığını manidar bir şekilde ifade ettikten sonra tam 3 gün sonra Dışişleri Bakanı Marco Rubio Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada açıkçası şöyle ifade ediyor. Suriye'de geçiş yönetiminin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında potansiyel bir çöküşe ve muazzam boyutlarda topyekun bir iç savaşa, yani ülkenin bölünmesine birkaç ay değil, belki birkaç hafta uzakta olduğunu değerlendiriyoruz şeklinde ifade etmesi sizce de garip değil midir? Yani bundan ben şunu anlıyorum, Trump'ı kimse takmıyor mu? Veya Rubio, sizin de araştırma konularınızdan olan bu konuda desteğe hazırız derken Pentagon'un özel askeri şirketler vasıtasıyla Suriye ordusunu eğitmesine kapı mı aralamak istiyor? Ne dersiniz hocam? Evet, şimdi öncelikle Rubio'dan başlayalım. Şimdi buradaki Amerika'daki iç siyasi dengeler açısında, Suriye bağlamındaki yaklaşım açısında aslında Rubio ilk günden bu yana Suriye hükümetiyle Amerika'nın angajman kurması gerektiğini en önüne gelen savunucularından birisiydi. Yani mesela Amerikan aparatı ve yapısı içerisinde örnek verelim Joel Rayburn, Sebastian Gorka gibi diğer isimler ya da Tulsi Gabbard gibi diğer isimler çok daha şahin bir tutum içerisindeydi. Hatta İsrail'in bazı lobi çalışmalarında Ahmet Şara'ya suikast yapılması gerektiğine dair de bir lobi çalışması yapılıyordu. Ki geçtiğimiz günlerde Joel Rayburn'un Amerikan Senatosu'ndaki onaylama sürecinde bu açıkça soruldu Amerikan senatörleri tarafından. Böyle bir söylenti var. Siz bu suikast yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ürdün Krallığı'nın bunu Amerikan senatörüne söylemiş, Şahin hanımefendiye. Ve sonra Joe Rayburn'un bunun ne kadar sorun olacağını, ne kadar sıkıntı oluşacağını anlattı. Bununla niye izah ettim? Yani Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Suriye'ye yönelik en olumlu tutum içerisinde olan kişilerin başında belki de Rubio geliyordu. Trump eğer Ahmet Şara'la Suudi Arabistan'la görüşmemiş olsaydı bile Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Antalya'da NATO zirvesi çerçevesinde Şeybani'yle görüşecekti. Peki bu açıklamayı nasıl okumamız lazım? Şimdi bu açıklamanın maalesef tamamı Türk sosyal medyasında yayınlanmadı. Tamam dinlediğimizde aslında bu da bir senatoda bir meşrulaştırma çabasının olduğunu görüyoruz. Ne diyor o da Rubio? Diyor ki biz evet diyor Suriye'deki yeni yönetim FBI'nin güvenlik kontrolünden geçebilecek bir yönetim değil. Sıkıntılı bir geçmişe sahipler der. Bu da El-Kaide geçmişine atıf yapıyor Ahmet Şara'nın. Ve devam diyor ki biz de burada bir karar almakla karşı karşıyaydık. Eğer diyor Suriye'ye yardım etmeseydik ve Suriye yönelik yaptırımına kaldırmasaydık o zaman birkaç hafta içerisinde sizin de belirttiğiniz üzere Suriye'nin karışması, yeni bir iç savaşın çıkmasını değerlendirmemiz vardı diyor. Amerika Birleşik Devletleri de bunu önlemek adına hareket ettiğini ve önlemek için yaptığını kaldırdığını ve şu an Suriye'nin böyle bir iç savaşın çıkmaması için bir fırsatı olduğunu ifade ediyor.
Şimdi buradaki açıklama aslında Rubio'nun Amerikan Senatosu'nda özellikle demokratlara karşı sonradan bir diplomatik meşrulaştırma arayışında olduğunu görüyoruz. Yani bu ifade mesela Amerika'daki Suriye diasporasına bakın, Amerika Suriyeli medya hesaplarına bakın. Onlar da böyle benzer bir tepki olmadı Türkiye'de olduğu gibi. Çünkü oradaki özellikle Amerika'daki Suriye diasporası çok iyi biliyor ki böyle bir güvenlik durumu değerlendirmesi falan yok Amerika'da. Aslında olan olay şu. Trump böyle bir karar aldı ve Amerikan Senatosu'nda bazı senatörler Trump'a ve Rubio'ya yüklendiler. Ne açıdan yükleniyorlar? Siz Suudi Arabistan ve Türkiye'nin güdümünde hareket ediyorsunuz. Kendi fikirleriniz yok. Siz Suud size para verdi. Türkiye Erdoğan'dan, Trump'tan rica etti. Siz de o yüzden yaptırmaya kaldınız. Rubio da kendince burada bir meşrulaştırma yöntemine giriyor. Yani diyor ki biz Suriye'de yeni bir kaos çıkmaması için, yeni bir savaş çıkmaması için bu hamleyi yaptık ve akabine devam ediyor. Diyor ki bölgeye baktığınızda Suriye'de ne zaman istikrarsız olmuşsa o zaman tüm bölge istikrarsız olmuş. İşte onun ifadesiyle cihatçı, İslamcı örgütler yükselmiş diyor. Yani burada Rubio'nun yaptığı Trump'ın verdiği karar meşrulaştırıldı. Peki biz gerçekten ne olduğunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Çok iyi biliyoruz hatta. Ne oldu aslında? Aslında olan olay şu. Trump yönetimi içerisinde Suriye'ye yönelik bir kesimi karar yok ve bir uzun süreli bir dolaylı bir müzakere süreci yürüyor. Amerika tarafı Suriye tarafında belirli ön şartlar koşuyor. Diyor ki eğer bu ön şartları yerine getirirsen o zaman ben de yaptığımı kaldırırım. Ki bu yaptığımlar Çin ve Rusya ve İran'dan sonra Amerika'nın uyguladığı en kapsamlı yaptırımlar Suriye'de. Yani sadece petrol, bankacılık sektörü değil, her alanda bu yaptırımlar var ve üstüne üstlük ikinci yaptırımlar da var. Yani başka bir ülkeden bir vatandaş ya da bir şirket ya da bir devlet gidip Suriye'de bu alanlarda çalışırsa Amerika o kişiyi, o şirketi ya da o devleti de yaptırımlara dahil ediyor. Bayağı kapsamlı yaptırımlar var. Şimdi Amerika bu ön şartları sundu ama bu ön şartları Suriye tarafının yerine getirmesi çok mümkün değildi. Gerçekçi de değildi bu şartlar. Hatta ben Amerika'nın kendi çıkarlarının için bile bu şartların yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika kendi çıkarlarının aleyhine de bir harekette bulunuyordu bu şartlarda. Akabinde ne oldu? Muhammed Bin Selman Trump'ın Riyad'a gelmesinden önce şöyle bir talimat verdiğini biz doğrudan biliyoruz. Bu Washington'da gizli olmayan, bilinen, sır olmayan bir şey. Ne? Lobicilerine kesin bir talimat var. Trump Riyad'a gelmeden önce Trump'ı ikna edin, bu meseleyi halledin. Ben, Muhammed Bin Selman diyor, Araplar adına, Arapların lideri konumunda Suriye'ye yaptığını kaldıran kişi olmak istiyorum. Yani bunu bir siyasi, jeopolitik prestij zaferi olarak Muhammed Bin Selman ön plana çıkartmak istiyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Yani bu verilen 3,6 trilyon dolarlık para aslında Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yasal konuma getirmek için miydi yani bu? Bir kısmı. Yani Suudi Arabistan tek meselesi Suriye meselesi değil elbette. Kendi meseleleri de var vesaire. Gazze meselesi de var bu işin içerisinde. Ama bir kısmı evet bunun içinde. Hatta şöyle söyleyebilirim. Trump büyük bir ihtimal bu karar için hesap makinesini çalıştırmıştır. Şimdi Suudi Arabistan'dan böyle bir talebi vardı ve bu mesele normalinde biz Trump Riyad'a gitmeden önce ilan edeceğini biliyorduk araştırmacılar olarak. Ve bu ilan yapıldığında aslında Muhammed Bin Selman başarısı olacaktı ve tek başına o elde etmiş olacaktı. Ama Trump ilginç bir hamle yaptı. Uçağa binmeden önce dedi ki Erdoğan benden talepte bulundu, yaptığını kaldırmayı değerlendiriyoruz dedi. Yani Türkiye'de pay biçmiş oldu ve hatta ilk başta sadece Türkiye'ye pay biçti. Sonra Muhammed Bin Selman önünde Erdoğan ismini zikretti. Akabinde Ahmet Çağlar'la yapılacak olan görüşme ki bu görüşmenin yapılacağı da söyleniyordu. Uzun haftalardır tartışılıyordu bu. Erdoğan telefondan toplantıya dahil oldu. Aslında bu planlı değildi. Burada da şu var. Trump yönetimi Suriye meselesini ve Trump'ın kendisi Erdoğan üzerinde halletmek istiyor. Yani bu meseleyi Türkiye'ye ile çalışmak istiyor bu meselede. Yaptığını kaldırırken sadece Muhammed Bin Selman'a değil Erdoğan'a da
bu konuda atıf yaparak onu da onlara etmiş oldu. Aslında ama baktığımızda arka kapı diplomasisine baktığımızda Türkiye'den daha çok bu da Suudi Arabistan'ın bir rolü olduğunu altını çizmek gerekiyor yani hakkaniyetli olmak açısından. Yani Rubio'nun bu açıklaması peki ne şimdi? Siz dediniz ya para aldı vesaire. Şimdi bu Amerikan diplomasisinde ve Amerikan iç siyasetinde çok rahatsız edici bir şey. Yani Amerika kendi ulusal çıkarlarını Suudi Arabistan'ın verdiği paralara göre mi belirliyor? Yani Amerika dış politikası satın mı alınabilir tarzında Trump'a eleştiriler geliyor. Rubio da bu eleştirilere karşı böyle bir meşrulaştırma yöntemine gidiyor. Yani bu iç siyaset için söylenmiş bir söz. İkinci mesele de şu, Çin argümanını geliştiriyor. Diyor ki eğer bu yaptırımları biz kaldırmasaydık, Amerikan dostu olan ülkeler ve Suriye'nin komşu olan ülkeler Suriye'ye yatırım yapamayacaklardı ve Çin'e Suriye muhtaç olacaktı. Biz bu kararı alarak Çin'e karşı bir önleyici hamle almış olduk. Yani buradaki o Rubio'nun açıklamasını doğru anlamak lazım. Endişeye ya da kaygıya kapılacak bir açıklama şeyi yok orada. Ki Rubio'nun o güvenlik değerlendirmesi işte Suriye iç savaştan birkaç hafta ötesinde gerçeklerle çok uyuşmuyor. Sahada böyle bir dinamik yok. Burada bir diğer belirtmek istediğim mesele var. O da ön şart demiştim. Şimdi bunu da çok insan soruyor. Şimdi oradaki değişimi bazıları fark etmedi maalesef. Şimdi Amerikan tarafı Suriye'den ön şartlar bekliyordu. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin diplomatik başarısı sonucunda bu şartlar yerine getirilmeden Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Kaldırılacak daha doğrusu. Peki bu şartlara ne oldu? Amerikan Birleşik Devletleri'nin yeni kullandığı terim beklenti. Yani artık bunlar ön şart değil, Suriye yönetimine yönelik Amerikan Birleşik Devletleri'nin beklentileri. Bunlar ne? İşte Suriye'nin kimyasal silahları imha etmesi. Bu konuda Suriye hükümeti aynı fikirde, o da kimyasal silahları imha etmek istediğini zaten belirtti. DAEŞ'le mücadelede Suriye ordusunun görev alması, bu da zaten Suriye hükümetinin yapmak istediği bir şey. DAEŞ'li mahkumların YPG, PKK'dan, SDG'den Suriye hükümetinin Suriye ordusuna devredilmesi, bu aslında Türkiye ve Şam'ın talebiydi. Şimdi bu Türkiye ve Şam'ın talebi birden Amerikan talebi olarak Şam'a verildi. Bu konuda aslında bir açıdan Ömer Bey, yani bu aynı zamanda bir açıdan YPG'nin tasfiyesi anlamına da geliyor. Yani Kuzey Suriye'deki hapishanelerin kontrol görevinin Suriye hükümetine devredilmesi çok önemli bir gelişme aslında. Hani burada YPG işte YPG'nin Trump tarafından korunması konusunda bir talimat verildiği gibi iddialar var şu anda Türkiye'de. Bazı isimler bunu dile getiriyorlar. Halbuki tam tersi YPG tamamen devre dışı bırakılmış durumda. O bölgenin tamamen sorumluluğu merkezi hükümete bırakılmış oluyor. Buyurun. Ya burada YPG konusunda birkaç hatırlatmaya da bulunayım. Şu an biz YPG konusunda hep CENTCOM'la kavgalıydık. Yani Amerikan ordusuyla Pentagon'la kavgalıydık. İlk defa CENTCOM YPG'yi Şam'la anlaşması için Türkiye'nin paralelinde bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Yani ilk defa CENTCOM'la Türkiye'nin yaklaşımı birbirine paralel. Tam uyumlu olmasa da yakın bir çerçevede. Mazlum Abdi'yi gidip Ahmet Şahin'le görüştürmeye zorlayan CENTCOM. Ve şu an Amerikan askerleri kısmi olarak Suriye'den çekiliyor. Özellikle Arap bölgelerinden. Trump'ın böyle bir talimatı yok. CENTCOM ön alıcı bir şekilde yapıyor. Buraya bir araya girmek istiyorum. Bu durumdan Amerikan özel askeri şirketlerinin çok rahatsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya şöyle, Amerikan özel şirketleri mesela Bluemont gibi, hatta özel şirket olmayıp STK görünümde olan yapılar Suriye'deki faaliyetleri sonlanacak. Yani bu çok net. Hatta ve hatta USAID finansmanı kesildi biliyorsunuz. USAID finansmanı kesilince Suriye'de insani yardım adı altında oradaki özel askeri şirketlere verilen bütçeler de kesilmiş oldu. Ve CENTCOM orada bir geçici bir formül üretti ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu senenin sonuna kadar Suriye'den kesin olarak çekilmesini planladığı ifade ediliyor. Suriye tarafına bu yönde bir bilgi verdiği birçok söylentide konuşuluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Trump daha emretmeden geri çekilmeyi, ki Trump belki bunu daha da hızlandırabilir, bir sene sonunda beklemeyebilir. CENTCOM'un geri çekilmeye kısmen başlaması aslında YPG'yi müzakere masasına zorlamak için yaptığı bir hamle. Hatta onunla da yetinmedi. İlginç bir şekilde mesela bu kaçırıldı.
Amerikan askeri üssünden çekildikten sonra o askeri üssü Amerika Birleşik Devletleri bombaladı. Yani çok net olarak biz buraya geri gelmeyeceğiz mesajını vermek için yaptık bu hareketi. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'li mahkumlarının da Suriye hükümetine devredilmesini de talep etmesi YPG'deki tüm siyasi söylem kozu da ortadan kaldıracak. Bunun üstüne üstelik bir de şöyle bir gerçeklik var. Ben bölgenin demografisini köy çalışmış birisiyim. Bölgenin demografisi Arap. Yani YPG'nin o bölgede kalması, o bölgeye hakim olması demografik anlamda mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde bugünlere kadar hayatta kaldı ve Rusya Baştan beri yanlış sayesinde ve atma İran yaptı. sayesinde. Evet. Baştan Ve beri şimdi yanlış Rusya, atma. şu an Rusya yok Suriye'de, İran yok. Yani Rusya yok derken Valda yani YPG destekleyebilecek manada yok. Amerika Birleşik Devletleri de çıkıyor. Yani YPG'nin Suriye'de kalması demografik gerçekliğe rağmen mümkün değil. Devam edelim ön şartlara. Ön şartlardan diğer ikisi neydi? Diğer üçü Amerikan vatandaşların akıbetini belirlemek için Suriye hükümetinin yardımcı olması. Bu zaten Ahmet Şara'nın doğrudan teklif ettiği bir şeydi. Ki Austin Tice diye bir kişilik var. Onun nerede olduğu cesedi hala bulunamadı. Ahmet Şara onun annesiyle de görüşmüştü. Gelelim asıl ve en önemli iki meseleye. Bir, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den beklentisi İsrail ile İbrahim Anlaşmaları imzalaması. Bu ön şart beklenti oldu. Diğer ön şart beklenti olan Suriye'deki yabancı savaşçıların Suriye'den çıkartılması ve Suriye devletinde hiçbir yabancıya üst düzey görevler verilmemesi. Şu an biliyorsunuz Suriye ordusundaki Genelkurmay Başkanı'ndan sonra en üst rütbeli 5 askerin 3'ü yabancı uyruklu. Birisi Türk vatandaşı hatta. Şimdi bu meselede Amerika Birleşik Devletleri'yle Suriye tarafının anlaşması çok mümkün değil. Suriye'deki tarihsel süreci göz ardı etmemek lazım. Suriye'nin Esed öncesi dönemindeki en büyük sorunu darbe. Ordunun içerisinden sürekli olarak darbe girişimlerinde olunması ve iktidarın darbeler yoluyla indirilmesi. Ahmet Şara da çok tarihe atıf yapan bir kişilik. Yani sürekli özel görüşmelerinde de mutlaka bir tarihten bir örneklemle bir konuşmasına, bir argümanını geliştiriyor. Şimdi tarihsel süreçte Suriye'deki bu darbeler geçmişini göz ardı etmeyen bir kişilik ve yeni Suriye ordusuna baktığımızda HTŞ bu da %30'a bile tekabül etmiyor. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Yani kendisine eskiden bağlı olan yapılar orduda azınlık içerisinde. Ve Ahmet Şara herhangi bir ordu içerisinden ileriki süreçte darbe olma ihtimaline karşı bu yabancı dediğimiz Türkistanlı, Uygur, diğer Özbekler vesaire gibi yapılara ihtiyacı var ve onlara da muhtaç. Yani burada belki bir tarihsel benzetme yapacak olursak nasıl Abbasi halifesi Türk askerlerini getirip halifete, hilafete koruma olarak kullandıysa Ahmet Şara da Uygur ve Özbek askerlerini kendisine ilk koruma kalkanı olarak kullanıyor. Ve Ahmet Şara ile Trump arasında yapılan görüşmeden sonra ne oldu? Tüm Türkistanlı birlikler 82. Tugay adı altında bir Suriye ordusunda resmi bir statüye kavuşturuldu. Yani tam tersi. Yani ordudan çıkartılması değil, diğer yönde bir gelişme var. Aynı şekilde mesela bir Türkmenlere ait de 72. Tugay'da var. Onu da belirtmiş olayım burada. Gelelim, özür 72. Tümen, Tugay değil onlar. Gelelim diğer meseleye, İbrahim Anlaşmaları meselesine. Şimdi burada Ahmet Şara'nın yaklaşımını iyi analiz etmemiz lazım. Normal bildiğiniz üzere Suriyeliler ve Arapçada İsrail demezler. Onlar normal kullanımda işgalci de derler veyahut Siyonist rejim derler. Ahmet Şara ilk geldiği günden itibaren hatta röportajlarına dikkat ederseniz o ifade kullanmadan önce hep böyle bir düşünüyor, yani dikkat ediyor öyle kullanmaya. İsrail devleti diyor. İsrail bile demiyor. İsrail devleti. Buradaki aslında amacı şuydu. İsrail'e biz tehdit değiliz. İsrail'le ile bir sıkıntımız yok. 74 anlaşmasını riayet edeceğiz. Kendi güçlerinin farkındalar. Ama İsrail bu saldırgan tutum sebebiyle Ahmet Şara'nın İsrail'e yönelik söylemsel olarak retoriği artırdığını, eleştirel konuma geldiği, İsrail kınadığı, İsrail'in bu işgalcilik meselesini ön plana çıkardığı, Golan bölgesini ön plana çıkardığını görüyoruz. Peki İbrahim Anlaşmalarına Suriye tarafının tepkisi ne oldu? Mesela Amerikan senatörü geldi. İlk o bu konuyu
açtı. İbrahim Anlaşmaları için Şara'dan Şam'da yaptığı görüşmede. Ve Ahmet Şara'nın cevabı şu oldu. Dedi ki İbrahim Anlaşmaları imzalayan Arap devletlerinden Suriye arasında çok temel bir fark var. O Arap devletlerinin hiçbirisinin toprağı İsrail tarafından işgal altında değil. Bizim ama toprağımız İsrail tarafından işgal altında. O yüzden bizim İbrahim Anlaşmaları tartışabilmemiz için ilk önce bir İsrail işgali bitmesi lazım. İsrail işgali biterse o zaman biz İbrahim Anlaşmalarını tartışabiliriz diye topa ileri attı. Ve bu da Amerikan senatörü tarafından, ki orada da bir siyasi bir amaç var, şöyle lanse edildi. Gerekli şartlar oluşursa Suriye İbrahim Anlaşmalarına katılabilir. Ama buradaki gerekli şartlar İsrail işgalinin sonlanması. Evet, çok güzel, harika. Şimdi bir kısa videomuz var. Onu Emre Bey'den yayına vermesini rica edeceğim. Sonra şu Trump'ın Körfez ziyaretini biraz daha konuşalım istiyorum. Johnny, just stand up, John. Johnny, thank you, Johnny. Great job. Saudi Arabia, very rich country. We defend them. We subsidize Saudi Arabia. They have nothing but cash, right? We subsidize. And they buy a lot from us. $450 billion they bought. You know, you had people wanting to cut off Saudi Arabia. They bought $450 billion. I don't want to lose them. But the military, we subsidize Saudi Arabia. I called the king. I like the king. I said, King, we're losing our ass defending you, King, and you have a lot of money. That's true. And he said, but why would you be calling me? Nobody has ever made such a call before. I said, that's because they were stupid. Trump Bin Selman'ı Johnny diye çağırıyor. Neden böyle? Bu ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz Ömer Bey? Ya bu da Trump'ın yaklaşımı çok net. Yani Trump al-ver ilişkisi üzerinde kuruyor ve işe biraz tüccar mantığıyla bakıyor ve şunun çok net farkında. Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun bir güvenlik paradoksu içerisinde, güvenlik sorunu içerisinde olan devletler bunlar. Kendi güvenliğini kendileri sağlayamayacak devletler bunlar ama çok büyük bir yeraltı hazinesine, kaynaklara sahipler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri onların güvenlik garantörü ve adeta haraca bağlar şekilde onlardan gidiyor, haracını kesiyor ve geri dönüyor. Şimdi ilginç taraf şu, Amerikan başkanları arasında bu tutumu bu kadar aleni şekilde yapan Trump. Yani diğer Amerikan başkanları böyle tutum içerisinde değillerdi desek yanlış olur. Ama onların daha bu işi diplomatik kılıfına uygun şekilde yapıyorlardı. Peki Arap devletleri niye Trump'ın bu kadar açık, net bir şekilde haraca bağlarcasına, para toplamasına bir şey demiyorlar ve hatta buna mutluluk duyuyorlar. Onu böyle çok güzel yağlayıp, paklayıp geri gönderdiler Washington'a. Neden böyle yaklaşım içerisinde? Çünkü onlar da bundan memnun. Arap rejimlerindeki yöneticilerin de bundan memnun olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu güvenlik garantisi karşısında para vermeye razılar ve bundan mutluluk duyuyorlar. Hatta bu şekilde Trump'ı etkileyip Trump'ı istedikleri başka dış politika konularında da etkileyebildiklerini düşünüyorlar. Yani bu tamamen tek taraflı mesele değil. Hatta şunu da altını çizelim. Mesela Gazze bağlamında Mısır ve Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği alternatif planını da geçirebilmek ve Trump'a bunu ikna edebilmek için bu ziyareti de kullanmak istedi Arap devletleri. Şu an İsrail'in saldırıları devam ediyor ama büyük bir ihtimalle eğer süreçte yeni bir gelişme olmazsa Gazze konusunda Trump Arap devletlerinin politikasına dönebilir.
Ve bu gerçekleştiği takdirde Arap devletlerinin bu vermiş oldukları paralar onlar açısından bir siyasi bir sonuca varmış olacak. Ama buradaki temel mesele şu, güvenlik. Yani bunu çok net anlamamız lazım. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakalım. Nüfusun %10'u kendi vatandaşı. Yani %90'ı kendi vatandaşı değil Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Ülkede paranın haddi var hesabı yok. Zenginliğin haddi var hesabı yok. Ama kendi güvenliğini sağlayamayan bir ülke. Çünkü kendi güvenliğini sağlayamayan bir ülke olduğu için iki ihtimali var. Üç ihtimali var. Ya sömürge olacak. Yani hiçbir şekilde faydalanacak zamanında Hindistan'ın İngiltere sömürgesi olması gibi. Ya da kendileri işgale uğrayacaklar ve topraklarını kaybedecekler. Burada mücadeleyi yürütmeye çalışacaklar. Bunda başarısız olacaklar çünkü böyle bir kapasiteleri yok. Ya da gidip güzelce haraçlarını ödeyip karşılığında güvenlik garantisini alacaklar. Arap devletleri de bu üçüncü alternatif seçiyorlar. Şimdi bu üçüncü alternatif seçmelerini ben çok fazla kınamıyorum. Çünkü onlar açısından baktığınızda alternatif ne? Yani şöyle bir soru var. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu harcı ödemediler. Varsayalım. Peki onlara kim güvenlik garantisi sağlayabilir? Bu güvenlik ihracatını kim onlara yapabilir? Bu da alternatifler maalesef yok. Türkiye'nin orta ve uzun vadede ön plana çıkmasını umuyorum. Eğer bu gerçekleşirse o zaman belki biz bu tarz görüntüleri orta ve uzun vadede görmeyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Son derece başarılı bir sunum yapıldı. Ruşen Bey eğer müsaitse onu da ilave etmek istediği hususlar varsa kendisine söz vermek istiyorum. Akabinde de sorusu olan arkadaşlar var mı diye soracağım. Ondan sonra da kapatacağız. Teşekkürler hocam. Yani buradaki tartışmalar tabii çok siyasi ve çok stratejik analizler içerdiği için ben de çok yani bizler de tabii ki bu konteksin içerisindeki siyasi gelişmeler ve stratejiler ve buralarda oluşacak bir takım insani yardım koridorları ve insanlara ulaşabilmemiz için kolaylaştırıcı unsurları sıkı sıkı takip ediyoruz. Benim için de harika bir gece oluyor şu aşamada. Bu analizler benim için de çok faydalı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bizler tabii yumuşak güç, soft power tarafında yer aldığımız için yani çok önemli. Evet yani bizimki çok böyle hassas, çok duygusal bir taraf. Bu bazen çok ağır ilerleyen konteksin içerisinde bazen de adım adım takip edilen noktalarda da doğru hamleler yaparak insanların o iyilik düzeyini daha da üst seviyeye yetiştirmek ve geliştirmek, taşımakla ilgili misyonlarımız var. Söylemlerimiz bizim için çok kıymetli. Çünkü tamamen tarafsız, tamamen bağımsız ve tamamen insani çerçevede yer alacak bir söylem gücü bizim için çok kritik. Bazen zor oluyor. E, Bunu yönetebilmek de bazen kolay olmuyor. Çünkü o tarafsızlık ve herkese ulaşabilecek bir perspektifte ilerlememiz gerekiyor. Şimdi bu konteksin içerisinde ben Ömer Hoca'nın özellikle bahsettiği, Ahmet Hocam'ın da bahsettiği o kontekste Suriye'deki çok kültürlü, çok farklı etnisiteli, o diversity'nin içerisinde bizler de şimdi bir takım analizler yapıyoruz. Örneğin sahil bölgelerinde şu anda bir tansiyon oldu geçenlerde daha doğrusu. Biz de şu anda o tansiyona doğru müdahaleler yapabilecek bir takım adımlar atmaya çalışıyoruz. Çünkü yani oradaki demografik yapının değişmesi, o coğrafyanın içerisindeki insani hareketlilik çerçevesinde bölgesel olarak etnisite ve kültürlerin değişmesiyle birlikte bir takım tansiyonlar da oluşuyor. Dolayısıyla bazen iyi bir şeyler yapmak isterken bunun daha kötü bir şeye vesile olmamasını da özenle takip ediyoruz. Bu bazen bizi çok zorluyor tabii. Burada doğru bilgiye ulaşmak bizim için çok önemli. Burada da deneyimlerin yanı sıra içerideki işbirliklerimiz, içerideki doğru kanalize olduğumuz güvenilir kurumlar ve geçmiş deneyimler çerçevesinde doğru adımlar atmakla ilgili de kaygılarımız var. Pozitif yönde oluyor bazen. Bazen de bunu doğru zamanda beklemekle ilgili de hassasiyetlerimiz var.
Yani bu savaş çatışmalı bölgelerde bu işleri yapmak kolay değil hocam. Çünkü her tarafa çekilebilir hususlar. Evet. Ancak bizim baktığımızda biz gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Ee, Yani sadece Türkiye Kızılay Derneği değil, bir Türk misyonu olarak sadece Suriye'de değil. Filistin zaten başlı başına bizim için çok yıkıcı. Çünkü ablukanın içerisinde olmasından dolayı bir türlü o elimizde olan imkanları oraya ulaştıramıyoruz. Yani ulaştırmakta sıkıntı çekiyoruz. Sizler de biliyorsunuz O zaten. Malta'dan hareket eden geminin bizdeki STK'lardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bilginiz var mı bu Ee, konuda? Ya orada bizim çok bir bilgimiz yok, bir dahiliyetimiz yok. Biz ama yani biz genelde AFAD'ın koordine ettiği bir konsorsiyum içerisinde ilerliyoruz o tür durumlarda. Evet. Dolayısıyla hani onu ben de bir not aldım, bir takip edeceğim onu. Ancak biz yani bir iki defa bir gemi hazırlığı oldu ancak o malzemeler uzun süre içeriye alınamadı. Dolayısıyla bunların özellikle gıda olduğu için son kullanma tarihleriyle ilgili hassasiyetler olduğu için şimdi farklı coğrafyalardaki operasyonlara kaydırıyoruz. Ancak özellikle bu bir haftadır hatta 2-3 gündür ben de çok sıcak takip ediyorum. Ahmet Hoca da bahsetti. Bu Batı'nın sıkıştırması özellikle uluslararası kuruluşlar yani özellikle İngiltere ve benzeri ülkelerin bu özellikle o insani koridorun açılması ve insanlara ulaşılması ile ilgili baskısının ben kısa sürede en azından bir nefes olacağını ve oraya bir giriş olacağını düşünüyorum. Böyle bir kanal açılır açılmaz zaten çok ciddi manada da destekler de olacaktır. Bunun yanı sıra da hani dediğim gibi yani hani şu anda özellikle Suriye'de biraz daha rahatız ama Filistin bizi çok geriyor açıkçası. Çok da hoşnut değiliz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Mısır üzerinden çok zorladık. Yaptık da desteklerimizi Kızılay olarak ekiplerimiz de orada. Ama bu kontekste Allah'ın izniyle doğru bir kanal açılacak ve bizler de halkımızın, kendi insanlarımızın yoğun destekleriyle çünkü çok fazla bağış alıyoruz. Evet. Bunların oraya doğru şekilde ulaştırılmasıyla ilgili de dış işleriyle, o diplomatik kanallarla, uluslararası yani uluslararası toplumla da ve uluslararası kuruluşlarla da sıcak temaslarımız an be an devam ediyor. O koridorun da Allah'ın izniyle açılacağına eminiz. Genel olarak da yani insani yardım çerçevesindeki durum bu. Yani Suriye'de kalkınma için engeller kalkıyor. Bizler de planlarımızı yapmaya başlıyoruz. İlgili kuruluşlarla, kurumlarımızla, bakanlıklarımızla koordine halindeyiz. İçerideki bakanlıklarla koordine halindeyiz. Çünkü yeniden kendini inşa eden ve ayakta tutan bir devlete de saygı duyma çerçevesinde ilerliyoruz. Dolayısıyla bu kontekste de elimizden gelen bütün desteği sağlamaya özen gösteriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ahmet Hoca'ya davet ettiğim gibi sizleri de kurumumuza davet etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda sizleri kurumumuzda ağırlamak isteriz. Ben şimdi toplantıya katılan arkadaşlardan sorusu olan var mı diye sormak istiyorum. Eğer varsa söz vereceğim. Değilse kapanış yapacağız. Sorusu olan arkadaşlar el kaldırabilirler. Sanırım yok. Tamam. Emre Bey kapatabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ömer Bey, Ruşen Bey, yüzde de inşallah görüşmek ve tanışmak nasip olur. Daha derin konuları, daha farklı açılardan değerlendiririz inşallah. Başka programlarda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले यहाँ जज्बा इब्राहिमी है दिखलाने का वक्त आया मुसलमानों संभल जाओ संभल जाने का वक्त आया सुनो ये मस्जिद अक़सा से क्या आवाज़
पे कट जाने का वक्त